çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme. Bir gün bile seni bekledim, bütün gece kapımı çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme. Bir gün bile haklıydın aslında, tanımalıydım seni. Haklıydın aslında, aşk olmazdı. Son 2 3. Benim gökyüzüm var, dünyamı saracak kadar. Benim gökyüzüm var, karnım doyacak kadar. Her gün bu iş yaptım, toprağa uzandım, başımı yasladım, çimenden yastığım var. Yanımda güneş sıcak,
Yollar uzayıp gider, bir rüzgar esse uçup gider. Yalan dolan ne varsa yara veren, şehirden senle gelen benim ellerim var. Gözlerim, dudaklarım, benden içeride ben var. Son 2 3 benim gökyüzüm var, dünyamı saracak kadar benim gökyüzüm var, karnım doyacak kadar. Her gün bu iş yaptım, toprağa uzandım, başımı yasladım, çimenden yastığım var. Yanımda güneş sıcak, yollar uzayıp gider, bir rüzgar esse uçup gider. Yalan dolan ne varsa yara veren, şehirden senle gelen benim ellerim var. Gözlerim, dudaklarım, benden içeride ben var. Son 2 3 benim gökyüzüm var. Tamam ha. Şimdi geliyor mu sesim gençler? Evet geliyor. Herkese selamlar arkadaşlar. Sessiz filminiz şimdi sona erdi. Gerçek ses problemi. Bazen bu oluyor ya. OBS'in girişinde öyle bir şey oluyor Özgün bazen. Tam da bilmiyorum. Evet evet. Bir pazar günü daha sizlerle birlikteyim. Hepinize selamlar. 9-3-2025 Mart ayına girdik. Artık cemreler düştü. Havalar güzelleşti. Çok güzel bir hava. İzmir'de şu an bayağı yanıyor ortalık. Sizler nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Müzikle uğraşan gençler. Umarım mutlusunuzdur. İyi gidiyordur her şey. Chatimiz burada. Akıyor gene mis gibi. Özgüncüm selamlar. Sen nasılsın? Keyifler nasıl? Neler yapıyorsun? Ben de iyiyim hocam. İşte yani bilindik Eurovision yine. Takipteyim. Artık son haftaya girdik. Oo, bütün parçalar galiba belli oluyor artık Özgür. Artık yani Fransa'nın şarkısı kaldı bir. Bir de İsrail'in şarkısı kaldı. Evet, 2 şarkı. İkisini de öğrendikten sonra artık 11 Mart gibi belli olacak ikisi de. Artık ondan sonra da süreç başlamış olacak. Evet, şimdi Artık konuştuğumuz gibi de değerlendiririz. o Talip Sazak burada Özgün. Aman Allah'ım. Maruf'a selamlar Talip Hoca. Nasılsın, iyi misin? Vay 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 vay. Bugün çok güzel bir kadro var. Maruf'ta havalar nasıl Talip Sazak? Açtı mı havalar? Bahar geldi mi? Çok güzel. Şimdi chat'i de şöyle bir okuyayım. Diyor ki Aslı Çırak. Abi Avusturya çok beğenildi, ona bir bak. Avusturya. Şimdi ona bir bakacağız. Ne zaman bakın? Ben Favorito burada. Selamlar Ben Favorito. Polonya izler misin diyenler var. Rabia İnan. Çok iyi sesler dinlemenizi isterim diyor. Bugün konuklarımız da var yayında. Aga Niftullah burada. Size özel Nazen'de çektim diyor Aga Niftullah. Aga Niftullah'ın çok güzel, gerçekten harika bir sesi var. Şimdi şöyle yavaş yavaş almaya başlayalım sevgili arkadaşlar. Gene Kore fırtınası, Phantom Singer, Musical Com, Wong Kong Keng Chul Song. Bakarız. Sizi kırmayacağım. Bakmaya çalışacağım. Ama telif var. Bunlar da çocuklar. Bakın şu Korelerde özel yayını bence bekleyin artık. Emre Hocam, Civohan. Şahıs analizimi yapar mısınız? Sentez müzik yapmaya çalışıyorum. Civohan niye link atmadın? Siz vibrato çene ile ilgili çok şey anlatıyorsunuz. Klasik operettan biri niye çene ile vibrasyon yapar ki estetik olarak da güzel durmuyor? Allah Allah, ilginç. Music Addicted göndermiş. Yani çok, ya insan her şeyi yapar canım. Bize mi kalmış? Çeneyle de yapar, başka şekilde de yapar. Ama yani her performans, o Nightwish. Tarya mı bu? Tarya değildir. Florian Sen. Florian Sen çeneyle mi yapıyormuş vibratoyu? Hiç görmemiştim. İlk defa senden duyuyorum. Peki. Selim Cenk gelmez mi? Selim Cenk kardeşi falan mı Semih Cenk? Selim Cenk. Sait Tusi neden kaldırıldı Emre Bey diyor Tam Steps. Ya Sait Tusi ile ilgili çok acayip, gerçekten kötü haberler bildirdiler.
Onun üzerine kaldırmak zorunda kaldım maalesef. Acil Eurovision Avusturya izlenmeli diyorum. Euro. Özgün bayağı bir Eurovision fırtınası var. İsrail'in şarkısı biraz sizdi. Bir yerden dinledim gene ağlamışlar diyor. Aslı Çırak. Ne demek bu Özgün? Biraz sizdi. Ya hocam Ha sızdı. Sızmış biraz gene ağlamışlar diyor. emin de değilim o şarkı olduğuna dair. Bir Ha. soru işareti. Acaba şey mi Zaten 11 yapıyorlar? Mart'ta belli olacak. hepsi. Yok acaba şey mi yapıyorlar? Yani biraz algı yapıp böyle hani troll hesabı. Birazcık ortalığı karıştırmaya mı çalışıyorlar? Olabilir. Her şeyi yapabilir. Ya Hocam zaten şu anda açık ara ilk ikiyi biliyoruz yani zaten. Hmm, Gerisi ikincilik yarışı, üçüncülük yarışı. anladım. Hocam bir genç öğrenci beraber stüdyoda müzik yapmışlar. Semih Cenk'in davetine özel. Murat Alpay göndermiş ama link atmamış bize. İsveç Evet, bahis benzeri birincisi hocam. yaptı. Benzeriyle birlikte. Güzel. İsveç Sesine benzeyen bir çocukla. Ha. İsveç bahis birincisi hocam. Şarkı dün gece belli oldu. Oh. Hemen bahisler Evet. açıklandı mı Özgün ya 2 dakikada? Ya bahisler zaten kapanmıyor ki hocam. Yok yani hemen listelerde fırladı mı yukarı yani? Bu kadar mı hızlı Tabii fırladı? bir anda çıktı birinciliğe. İsveç yani. Ama tabii ikinci Avusturya yani. Zaten bir İsveç-Avusturya savaşı göreceğiz. Hmm. Ya büyük ihtimalle zaten Avusturya'da hocam Elina Racheva tarzı bir pop opera ile katılıyor. Hmm. Onun daha çok seveni var bence. Kaya oranla. Hmm. Dün seçilen şarkıya oranla. İlginç. Onları artık Ama işte bir İsveç-Avusturya savaşını göreceğiz. yakında dinleyeceğiz hepsini. Bunu göndermişsiniz. Melabedel akustik diyor da. Akustik olması onun canlı olduğu anlamına gelmiyor timestamps maalesef. Hocam Polonya ne olur? Ne aşkmış ya Polonya aşkı. Hocam bir denkmej var Polonya'yı dinler ben de misiniz? aşığım. Dinlerim. Sen de mi sevdin? Allah Allah. Hocam ben zaten Justinya'yı yıllardır dinliyorum yani. O kadın efsane bir kadın katılan. Hı hı. Direkt Canlar zaten onu destekliyordum ben bu yıl. Polonya'da. tamam. O zaman onu da bir dinlemeye çalışalım. Diyeceğim ama sabredelim mi yoksa ne yapalım bilmiyorum. Hocam süperchat atılmıyor neden? Nasıl atılmıyor? Yo, açık gözüküyor şu an Süper Chat. Bakalım. Neden atılmıyor? Öyle bir şey var mı? Ben bilmiyorum. Bak bakalım Özgün. Yok şu an atılabiliyor galiba. Açık yani sistem. Bir kontrol edin. Peki. ISP analizi diyor. ESC akar bence şimdi. En favorilere bakalım. Link attım ama Emre Bey görmedi diyor Civohan. Civohan'ın linkini bana gönderir misin Özgün? İngiltere'nin şarkısı sanki ergen gibi. Valla bu kadar Eurovision çılgınlığı ben görmedim. Artık o süreç başladı. Daisy, Süper Pir yayınları yok çünkü Süper Pir kapandı. Evet, maalesef. Ama başka tür şey yapıyoruz. Hafta içi bir yaptım mesela. 2 hafta içi. YouTube burada yaptım. YouTube'da yaptım yayınları biliyorsunuz. Siz tebessüm eden hiç güneş gördünüz mü? Ya cansın teşekkür. Almanya hocam lütfen. Gerçekten inanılmaz Özgün. Şöyle bir şarkımız var Ankara adında. Violin gitar kullandık. Değer yorumlarınızı bekliyoruz. Kubilay. Tabii Kubilaycığım. Bakalım. Bu arada konuğumuzu alabiliriz Özgen buradaysa Özgün. Ha Özgem'e ben Aa. demiştim. Sorayım hazırsa. Buralardaysa alabiliriz. Ya parça çok güzeldi. Şimdi siz bunu çıkarmışsınızdır bir de. Spotify'a falan yüklediniz mi? Kubilay. Sonra lap diye telif yemeyeyim ben bunlardan. Çünkü resmi yayınlanmış şarkılar bizim başımıza bela olur ileride. Evet. TX'de hiç yapmadınız. Çocukların sesi çok iyi. Bakarsanız çok sevinirim. TX'de. Hakikaten hiç yapmadım. Şöyle bir alıyorum şu anda. TX'deyi. Civohan'ın linkini buldum hocam da. Civo'nu da atar mısın Özgün? Ama bu yayınlanmış bir performansa benziyor sanki. Öyle mi? Albüm gibi bir şey ha. Evet profesyonel video klip. O şekilde olmaz. Hocam arabesk gecesi sözü verdiniz. Yapacağız. Ben de bir bakayım Civo'nun kaydına. Bir saniye hemen. Sanki bu teliflendirilmiş olabilir gibi geldi. Attım Hemen, privata hocam. hemen bakıyorum. Bu albüm kaydı gibi ya Civo'nun. Bu değil. Ya canlı performans lazım bize. Bakalım devam. Birazcık daha bakayım şöyle chat'e. Çok keyifli ortam var bugün chat'te. Azerbaycan finale çıkar mı hocam demiş Mythic Mind. Özgün fikrin nedir? Sen iyi bir Eurovision izleyicisisin yıllardır. Azerbaycan mı hocam? Evet öyle diyorlar. Ya çok soru işareti. Mamagama. Geçen Çok izlemiştik. soru işareti. Yani Evet. finale çıkabilir ama.
Yani finale çıkamaz diyemem. Bence güzel bir sound'u vardı o grubun. Bütün şarkılara bakmak lazım. Toplamın içinde nereye yerleşeceğini görmek lazım bence. 10 Bir Nisan'da kere yarı finalleri zor hocam. yarı final de mi zor diyorsun? Yani yarı final çok zorlu bir yarı final olacak. Rakipleri güçlü. Ya şu Polonya'ya bakayım. Bana o kadar çok yazdılar ki artık Polonya görmekten yoruldum. Bu kadar fazla Polonya görmemiştim. Bir bakalım. Polonya. Hatta Polonya niye yazıyorum ki? Poland Eurovision 2025. Bakalım neyle katılıyorlarmış. Bu mu? ESC Rolly'yi geç. Say Eurovision geç. Özgün ne ya? Parçayı bir bulur musun bana? Farklı bir yerlerde var Bulurum mı? hocam. Poland Selection var. ESC Silver. Ya hepsi başka kanallar yüklemiş bunu. Sen bir bulup atarsan sevinirim. Ben şimdi saatlerce uğraşacağım yoksa. Privat'a atacağım hocam. Tamam. Merhaba herkese, Cankut selam. Abi bence Azerbaycan'a haksızlık yapılacak. Bilemedim çünkü şarkı çok iyi demiş Yeni. Peki. Hiç Emre Altuğ analizi yapmadınız daha önce. Yapmanız mümkün mü acaba? Emre Altuğ. Evet, bir konuğumuz geldi. Şimdi Emre Altuğ'un linkini şöyle çökeyim. Konuğumuzun özelliğini size anlatacağım. Böyle bir canlı yayında daha önce Özgem hoş geldin. Özgem hoş geldin. Hemen seni yayına alıyorum şimdi. Şuraya ayarlıyorum. Bir saniye beni Bir şey bekle. soracağım. Canım Ses söyle. size geri geliyor mu? Takmama gerek var mı? Ses geri gelmiyor. Gayet iyi. Gayet de güzel, şık görünüyorsun. Özgemciğim hoş geldin. Bir saniye seni şöyle ekranda güzel ortalayayım. Ben sizi göremiyorum. Beni göremeyeceksin Özgem ama ben seni rahatlıkla görüyorum. Sen yayında izleyeceksin. Ben sağ alttayım. Her zaman gibi yerimde duruyorum. Seninle şu an sohbet ediyorum. Sevgili Özgem. Bundan yaklaşık herhalde 2-3 sene önce bir yayında analiz isteğin olmuş. Ben dinlemişim. Dinledikten sonra da Özgem beste yap demişim sana. Sen de geçen bunu bana Instagram'dan attın. O kadar mutlu oldum ki. Hemen paylaşmak istedim seni. Özgem neler yapıyorsun? Biraz seni tanıyabilir miyim? Ya tabii ki. Ben 18 yaşındayım. Şu anda hayatım o kadar monoton ki yani sadece ders çalışıyorum. Gerçekten hani Çok iyi. geri kalan hiçbir şey yapmıyorum. Askıya aldım her şeyi gerçekten. Hı hı. Sadece ders çalışıyorum. Ya onun dışında normal hayatımda yaptığım şeyler tabii çok hani farklı yani. Hı hı. İşte müzikle ilgileniyorum. Gitar çalıyorum. Tek tük, o da çok değil. Şarkı yazıyorum, besteliyorum. Daha çok şarkı söylüyorum. Hı hı. Onun dışında resim çiziyorum. Anime Aa ne çiziyorum. güzel. Anime çiziyorsun. Gerçekten mi? Aa peki üniversitede Değil mi? göstersene animelerin. Vallahi merak ettim. Bir dakika bulayım. Vay çok iyi değil mi ya? Ay nereye koydum? Burada bir yerde. Bak bakalım bir oralarda mı? Ay nerede? Neyse sonra bak Ben- bulursan şey yaparsın. Acelesi yok ya. Buldum. Ay. Ya Merak- bir sürü var da hangilerini en Merak güzellerini et. göstereyim de. Tamam, Taktikten olur. davranırım. Tamam, nasıl istersen. var. Vay şaka. Böyle bir şeyi ne kadar sürede çizdin Özgem? Ya ben bunlara çok vakit ayırıyorum. Mola da veriyorum. Günde bir hani 6 saatimi falan alıyor bu tarz çizimler. 6 saat. Bayağı sürüyor yani. Hmm. Böyle. Baksanıza ya Özgün görüyor musun? İnanılmaz. Peki Teşekkür ederim. Özgen peki sen güzel sanatlar falan mı okuyorsun? Bu senin hobin mi yoksa? Yo, ben hiçbir şey okumuyorum yani. Anadolu Lisesi mezunuyum zaten. Anadolu Lisesi Şimdi sanat mezunusun. okuyorum. Neye hazırlanıyorsun peki üniversitede? Çok komik. Hiç alakasız çünkü. Ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Hukuk. Allah Allah. Özgen alakası. mutlu olabileceğine inanıyor musun hukukta? Ya bilmiyorum. Açıkçası bilmiyorum. Neden Yani, hukuk istiyorsun neden Meden? korkuyorum? Mesela konservatuvar istiyordum ben 10. sınıftayken falan. Hı. Ama hani böyle sevdiğim bir şeyi böyle mesleğe dökmek konusu bana birazcık korkutucu geliyor ve soğutur beni diye korktuğum için vazgeçtim. Yani ondan dolayı daha böyle kesin böyle bir mesleğim olacak bir bölüm seçip sonrasında hobi olarak belki hani ya da belki çift dal bilmiyorum. Peki O tarz. hayatında hukukla alakalı yani böyle bir keskin inandığın bir tarafın var mı? Bu hukuku beraber şey mi seçiyorsun yani bilinçli bir tercih mi yapıyorsun? Yoksa hukukta iyi para var diye mi seçiyorsun? Ya hukuku da seviyorum. Aslında avukat olma düşüncesi ya da savcı olma düşüncesi bana çok havalı geliyor. Hani gerçekten havalı geliyor. Tamam. Ondan dolayı yani
sevdiğimden de aslında. Hmm. Küçükken böyle 9. sınıftayken falan da böyle bir hukuk düşünmüştüm, etmiştim Tamam. falan. Hatta bizim 8. sınıfta bir tane 10 Kasım törenimiz olmuştu, bir gösteri. Orada böyle tek tek meslekleri biz canlandırdık. Ben direkt cübbemi aldım. Annemler de içine ismini almışlar. Anladım. Böyle gaza geleyim falan diye. Tamam, öyle bir tarafın da var ama böyle manga çizen, müzik yapmaya ilgili, yani bir konservatuar belki seviyesinde değil diyorsun ama o bir tarafın var. Yani bu yadsınamaz bir şey. Var. Evet, özellikle o Sanat çok seviyorum. sanatla Tiyatro ilgilen. falan da izlemeyi de oynamayı da çok severim. Öyle mi, gerçekten mi? Allah Allah, bu ilginç yalnız. Bak Özgem, tercihini güzel yap. Sana söyleyeyim. Yıllar sonra, çünkü hukuku okuyup bitirip ondan sonra tekrar müzik yapmak için uğraşırsan o zaman pek mutlu olmayabilirsin. Çünkü o zaman yaptığın şeyi bırakmak zorunda kalabilirsin. Yani o sevdiğin şeyle uğraşmak başka bir şey ve ben her zaman şuna inanıyorum. Bilmiyorum chat'teki arkadaşlar ne düşünür her zaman. Yani gerçekten çok sevdiğin bir şeyle uğraşmak insanın ömrünü uzatır. Her ne olursa olsun. Yani Ya doğru, evet. en mutsuz Mutlu olduğun anında mesleği tabii. yapmak. Evet, yani mutlu olduğun insanların arasında olmak demektir. Mutlu olduğun mesleği Aynen. yapmak. İyi veya kötü. Neyse, bunu sen karar vereceksin. Ben değil tabii. Peki şimdi ne oldu o zaman? Ben sana beste yapar mısın demiştim. Sen de beste yapacağını söylemişsin ve beste yapmışsın. Kaç tane beste yaptın Özgem? Ya benim yazdığım çok şarkı var. Bir 15 tane falan var. Tamam. Ama bestesi olan 3 tane var. Ama işte bu tek müzikli olan bestem buydu zaten, sizin Söz paylaştığınız. yazdın yani. Daha önce sözler Diğerlerini- yazıyorsun. Diğerlerinin müziği falan yok. Tamamen kafamdan böyle bir hani melodi oluşturup bestesi var diye. Yani çünkü müzik konusunda gerçekten yeteneksiz olduğum bir kısım, yani müzik yapmak. Hani enstrüman çalmak, işte böyle kayıt etmek, Hı hı. o tarz aranje mi deniyor? İşte Evet. onları ben yapmak, ya o kadar beceriksizim ki hala dip ses nasıl kaldırılır bilmiyorum. Yani Acayip. Acayip. Ama gariban gibi, yani millete falan söylüyorum yardım eder misin falan diye. Tanıdığım da yok doğru düzgün böyle bana yardım edecek. Ondan dolayı hani böyle müziğini falan yapamadım. anladım. Öyle kaldılar. Anladım. Özgem, canlı yayında canlı besteni çalmak ister misin? Ay, Tabii. gitarım şurada. Lütfen al gitarını ve Tamam, başla. tamam. Hadi. Ay, heyecanlandım. Özgem, süpersin, süper. Vallahi bravo sana. Ay, Yani böyle bir şeyi düşünmen, uğraşman, zaman harcaman ve başarılı bir şey üretmen çok güzel. Çok çok değerli. bu benim yaptığım ilk beste. Zaten hayatımda ilk defa böyle beste falan yapmıştım. Hı hı. İlk yani. Hı hı. O da hani bilmiyorum. Aslında bunu güzel de kaydetmek lazım. Evet. Ama işte benim dediğim gibi bir imkanım olmadı hiçbir zaman. O tarz böyle İzmir'e- hani herhangi bir mecraya kayıt şeklinde atmak. İzmir'e gel. Hani çok İzmir'e gelirsen bir gün kaydedelim bunu stüdyoda. Valla. Evet. Ya ben zaten üniversite için İzmir düşünüyorum. Bir Tamam. de zaten babam İzmirli benim. Tamam. Biliyorsun İzmir'le buraları. haşır neşirim. Sen üniversiteyi kazan gel. Tamam mı Özgem? Bak şimdi senle çünkü yaptığımız her şey geleceğe yatırım şeklinde sürekli. Beste yap deyip 3 sene sonra besteyi getirip, yani sen bir ara gel kayıt yapalım deyip 2,5 sene sonra da kaydı yaparız. Baya böyle yıllarca yatırım şeklinde. Sendeyiz Özgem. Mikrofonlar sende, buyur. Ay, Gir bakalım. başlayayım mı? Lütfen, sendeyiz. Vallahi gerildim şu anda. Gerilme İnşallah bir şey gerilme, olmaz. keyfine bak. Çok gayet güzel, gayet şık. Eğleneceğiz hep beraber. Tamam. Çoktan yırttım attım resimleri, bir hiç ettim hevesleri, anladım kendimi. Çoktan unuttum adını sildim, anılarım mutluluk artık bana saklı. Sen öyle sansan, unuttum san hiç mi özlemez insan?
Alışır insan eşlik eder. Zaman her şeyin ilacı derler. Nerede satılır söylemezler. Terk edilmiş eczaneler. Sen öyle sen. Ay akoru karıştırdım. Devam. Unuttun sen hiç mi özlemez insan? Sen öyle unuttun sen hiç mi özlemez insan? Sen, ben hiç sevmedim sen, mutluyum sen, hiç mi özlemez insan? Bravo Özgen, bravo. Ben şimdi seni tanımadan önce bu yaptığın şarkıda aslında hani melodisi bana böyle farklı gelmişti. Ama şimdi manga dinlediğini falan manga çizdiğini düşündükçe muhtemelen animelere ve birçok şeyi de takip eden birisin. Ve böyle o mantıkla baktığım zaman sanki böyle bir hafif bir o modun da hisleri oluşmuş gibi geldi bana yani. Sanki bir anime müziğinin de fikri mi var kafanın içinde acaba? Yo aslında hiç yok yani onların daha çok anime müziklerin biraz daha şeydir böyle böyle daha soft Hmm. böyle daha neşe dolu. Bu birazcık böyle bir şarkı yani. Karanlık bir şarkı gibi. Aslında parçada bak Evet. chatte de yazıyorlar, diyorlar ki keşke tizleri de bir tize çıkışı da olsa parçanın diyorlar. Ki Ya olabilirmiş, tabii yani geliştirilebilir. onda düzenleme her şekilde yapılır. Özgem, İzmir'e gelirsen mutlaka bekliyorum seni. Tebrik ediyorum. Ayrıca bak daha önce de gelebilirsin. Yani ben biliyorsun bizim diğer kanalımız Emre Yücelen Sanat kanalında ressamları, çizerleri birçok kişiyi konuk alıyorum. Gerçekten çok büyük bir zevkle senin manga çizimini çekebilirim. Baştan sona. Ay çok teşekkür ederim. Bayıla çekebilirim. Yani müthiş güzel olur. Eğer öyle bir isteğin varsa stüdyo burada. Güzel sana masanı kurarız. Valla keyifle. Ne zaman istersen bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Buyur Özgüncüm. Araya giriyorum da. Gir. Önümüzdeki ay Manga Fest yapılacak. Yani manga sanatçıları İzmir'de toplanacak. Evet. İstersen İzmir'e o gün de gelebilirsin. 11-13 Nisan. 11-13 Nisan mı Mayıs mı Özgün? Nisan hocam. 11-13 Nisan'da İzmir'de Anime Fest yapılacak. Animanga. Mutlaka oraya da bekleriz Özgem. Gerçi sen çalışıyorsun şimdi. Kalkıp da gelemezsin de şimdi. Yani bakabiliriz. İyi tamam. Bize haber ver Ben lütfen. mahcup hissediyorum ki kendimi yani böyle. Neden mahcup hissediyorsun? Ya ders çalışmam lazım. Ders çalışman çünkü. Böyle lazım. hani önüme bir şey geliyor mesela. Hani böyle yapıyorum resmen. Ama yapacak bir şey yok tabii. Çalışmak böyle bir şey. Bir sene ben- sabredeyim diyorsun. Alan kaldı sınava. Çok az kaldı. yani. Doğru diyorsun. Birazcık sabredeyim. Kazandıktan sonra giderim diyorsun değil mi her şeye? Aynen. Özgen, başarılar diliyoruz sana. Yolun açık olsun. Gönlünden geçen her şey olsun inşallah. Kendine çok iyi bak. Haberleşeceğiz, görüşeceğiz. Kendine çok iyi bak. Bye bye. Tamam. Görüşürüz. Süpersin. Görüşürüz. Süpersin. Bye bye. Peki. Bye bye. Tamam, bay bay. Evet, şimdi bugün keyifli, gerçekten böyle yetenekli gençleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Ve keyif alıyorum. İyi ki geldiler. Hem de böyle ne kadar güzel yetenekler ya. Çizim de yapıyormuş Özgen. Bak bir sürü yeteneği var. Ben buna çok bir yandan da hem seviniyorum hem üzülüyorum. Çünkü bir sürü yeteneği olan çok insan var. Bunları kullanmak yerine başka meslekleri seçmeye çalışıyorlar. Bu da bir şey geliyor bana. Yani şu var. Herkes şey mi olacak? Herkes konservatuvar mı gidecek? Hayır ya. Hayır. Bu da doğru bir şey değil. Zaten müzik eğitimlerinin bence zaten konservatuvar seviyesinde değil, daha önce olması gerekiyor. Çok daha önce olması gerekiyor. Yani bütün çocukların ilkokul, ortaokul, lisede normal okula giderken zaten iyi seviyede müzik öğrenmeleri gerekiyor bence. Yetenekli olan herkesin resim yapmaları gerekiyor bence. Yani konservatuvar bunun en üst seviyesi olmalı. Yani meslek olarak seçenleri yeri olmalı. Peki.
Evet. Devam. Avusturya istiyorlar. Attın mı Özgün Polonya'yı, bulabildin mi? Evet şeyde hocam privattan. Nasıl bir kralsın ya. Kendi kanalımdan attım Hemen bakalım, telifimizi yiyelim, rahatlayalım, tamam mı? Bir saniye. Yes. Nasıl okunuyor acaba? Justina yani iyi gibi okuyacaksınız. Justina Justina. Stech, Allah'ım böyle bir isim. Justina Stechkowska. Haydi bakalım. Evet. Polonya. Biraz kısayım. Belki teliften kaçarız. Şu an bizim bütün chat'in favorisi, doğru mu? Net yani. Bütün chat'in favorisi. Herkes Polonya diye inledi bir saattir. Bakalım değer mi? Allah Allah. Ama canlı performans falan değil tabi. Kayıt bu. Jestem Bogiem, siłą moją, matką miłość. Kiedy płaczę, to by zatonić świat. Tulę w swych ramionach zaginiony. Bir Hicaz coşkusu yaşanıyor burada. Allah Allah. Şu ana kadar arada bir Ruslana hissi geldi mi size de? Muhtemelen geçmişi izliyorlar bütün yarışmacılar ve proje ekipleri. Bayağı Ruslana imajı yok mu? Burası Hicaz zaten. Geliyor, burası da yapıştırıyor. Herhalde bu nedenle sizi çok çekti buradaki bu Hicaz geçki. Keman mı o? Yani işte yalandan. Saçlarını... Yani şu gözünün önüne gelen saçlar çıldırttı onu. Hatta orada bir ses de gelmiş ya, bakın. Arkadaki vokal tamamen kafa sesiyle. Tam sese geçti. Arkadaki vokal daha iyi ya. Oh. Karman çorman bir parça. Şimdi yine başlayacaklar beni gömmeye Özgün. Sen müzikten anlar mısın? Sen Eurovision'dan anlar mısın? Bir de oturmuş konuşuyorsun diye. Ya şimdi şöyle. Evet. Şöyle söyleyeyim. Yani bir sahne şovu üzerine tasarlanmış bir Polonya gösterisi. Ya tamamen sahne şovu üzerine tasarlanmış. Şarkı çok küçük bir şarkı. Bir giriş var, bir pıt nakarat. Jump, jump, zabadap, jump, jump. Devamlı dans şovları. Kadının geçen seneye öykünen o cadı sesleri var ya Özgün. Falan gibi şeyler, efektler eklenmiş. Eski dönemden bir Ruslana'nın o koreografisinden bazı, özellikle şurası bayağı Ruslana ya. Bu çok şaşırtıcı yani.
Şu ilk girişleri var ya. Şuralar. Aha buralar işte. Buralardan itibaren tam ara bölüm. Bu işte bak. Bu Ruslana. Sana öyle gelmiyor mu Özgün? Ben mi öyle hissediyorum? Yani bir sürü hocam şeyden ilham var. Bir sürü. Baya. Özellikle şu da da. var. Polonya ile Ukrayna işte lek kültürü. Yani ortak kültür oldukları için de zaten benzerlikleri olması doğal. Hı. Ama garip tarafı hocam siz birebir aynı yorumları yapmıştınız daha önce Justinia'yı analiz ettiğiniz zaman. Gene mi aynı şey demiştim? Tabii. Hiç değişmiyor o Birebir zaman. aynı. Sadece bir eksik bacak boyundan bahsetmiştiniz. Çok uzun demiştiniz. Ha evet ama Sahneyi bu buraya yok. geçiyor demiştiniz. Şimdi- Ona bu sefer vurgu yapmadınız. Evet bugün yani Ramazan dolayısıyla belki de otosansür. Yok yani şöyle bu çok güzel bir kadın gerçekten. Hani sahneye çok yakışan, çok havalı, çok estetik. Yani izlemesi çok güzel sahnede. Belli bir aralıkta söylüyor. O aralığı da güzel kullanıyor ama parça da hep aynı aralıkta geçiyor yani. Ve arkadaki giren vokal, erkek vokal daha etkileyici bir vokal mesela. Çok daha farklı aralıklar kullanıyor. Daha fazla ses gösterisi yapıyor. Yani şarkıcıya kalan o belli aralıkta o tadımlık melodiyi vermek. Ben parçayı zayıf buldum. Parçanın bir tek bölüm var. Cam. Yani bayağı uzun sürüyor. Yani sadece o ara bölümleri toplasam herhalde bir 30 saniyesi. Bakın şimdi. Şurası. Bak. Patlıyor. Bak. Bak şimdi. Bakın geliyor şimdi. Şurada patlıyor nakarat. 39. Bak süreye bak şimdi. 42, 43. Hiçbir şey yok. 44, 45, 46, 47, 48, 49. 10 saniye buradan 7. Devam ediyor. Aynı altyapı. Devam ediyor. 5, 6, 7, 8, 9. Aynı altyapı. 20. saniyedeyiz. Parçayı yemeye devam ediyorlar. Bak. 30. saniye geliyor. Gene aynı melodi devam ediyor. İzleyin. 2.09'a geldik. 30. saniyedeyim. Devam ediyor. Altyapı gene aynı. Yani bu kadar uzun süre bir tek melodiye parçayı yükleyip 30 saniye aynı şey çaldı Özgün bak. 30 saniye parçanın ortasında. Cam. Hani hiç değişmiyor. Yani bu şeye dönüyor yani. Biraz elektronik, biraz Ruslana, biraz geçen seneki İrlanda. Ortaya karışık, gene meyve tabağı gibi sunulmuş bir şarkı. Ama şarkıcılığına bir şey diyemem kadın. Çok iyi bir şarkıcı. İyi bir şarkıcı. Çok güzel bir şarkıcı. Sahneye çok yakışan. Tam bir solist yani işte. Bu kadar. Buyur. Yani şeyin efsane jürilerinden biridir hocam. O Ses Polonya'nın. Hmm. The Voice. Ve bir de bir rekor kırarak geliyor. 95'te de yarıştı Eurovision'da 22 yaşındayken. Ve bu yıl 52 yaşında tam 30 yıl sonra. Yani bu kadar tarihte uzun ara sonra Eurovision'a geri dönen yok. Ya bir de 30 kadın yıl sonra 52 yaşına geri dönecek. yani 52 yaşında biri gibi durmuyor sahnede ama. İnanılmaz 52 yaşında genç. hocam. İnanılmaz genç yani. Tabii bir legend yani sahnedeki. Gerçekten bir legend ve gerçekten çok hoş. Ama işte hani Bir de evet. şey değil yani. Polonya tutar mı, yürür mü? Yani ilk 10 bile mucize bence. Nasıl? Bu da benim fikrim. Peki. Devam ediyorum. TX'te hakikaten çok uzun süredir istenen ve henüz daha telif yemediğimiz için kendimi eksik hissettiğim TX'te. Hadi izleyelim bakalım. İnşallah Seventeen gibi 10-15 tane adamı doldurmamışlardır. Bu ne be? Ergenliğin masumiyetini ve heyecanı dile getiren. Şu atladığını çevirmişler mi? Aa bu arada Özgün KBS World TV Türkçe altyazı koymuş. Bak. Bu Türk fanların başarısıdır o zaman. Bu nasıl kötü bir canlı performans. Yani canlı değil çünkü. Yani karman çorman bir şey. Arkada bir distortion var vokalde. 2 tane 3 tane ses üst üste gibi. Abi çok kötü ses. Ses çok kötü. Çocuklar kötü değiller. Ses anlaşılmıyor.
TXT. Live diyelim bakalım ne çıkacak başımıza. Ha bir de live diyor buna. Ama kötü bir kayıt. Kayıt kalitesi çok kötü. Ha şu reislerden dinleyelim. TXT dinlemiştiniz hocam. Bunlardan bir çocuk olmaz demiştiniz. Özgün. Ekim ya. Bakalım bir çocuk olacak mı? Bir daha bakacağım. Kırmıyorum. Let's go. Saçlar. Yani şu çocuğun saçlarını maviye boyatmak nedir ya? Nasıl bir şirket faciasıdır bu yani? Hayret. Turuncu saçlar. Yani tamam ulan önce mikrofonları belirliyordunuz. Kulaklıkları renklendiriyordunuz da saçların hepsini ayrı renk yapmak nedir erkek şarkıcılarda? Bunu çözemedim ya Özgün. Mesela sen 2-3 kişi daha Gürkan bir grup kursak. Senin saçlarını Özgün mesela yeşil yapsak. Fark yarat diye. Ne hissedersin yani sahneye çıktığında? Ne ünlü olacağım ne yapayım yeşili takarım mı dersin? Ne yaparsın yani? Size bulur mu hocam? Şara Kaplan gibi bu bana yakışmıyor, bu ben değilim derim. Değil mi? Tabi. Yabancılık hissedersiniz aynı şey. Abi yeşil bir de sadece burada yeşil saçla çıkmıyor ki. Bayağı bir süre yeşil saçla takılmak zorunda yani bu çocuk. Bu turuncu saçla gezmek zorunda yani bu şekilde. Bu çocuklar niye siyah kafalılar mesela? Hiç değişmemişler o zaman. Neyse yani. Gene bir cacık olmaza gelmeyeceğim. Dur. Bak ELF Türkiye diyor ki daha hayal edemedim. Abi iyi duruyor desen iyi de gözükmüyor. Anlam vermek mümkün değil. Bak bir bayağı. Özel yayında detaylandıralım hocam. 수없이 도망갔었어 그저 랩치. 무서웠었어 아직 시작에서 기다리는 너를 두고 뱃속에 몰스코를 오랜 Tamam işte gerçek canlı bu. 보냈던 날 눈물 내 애는 뭐야 You and I 약속의 별빛 아래서 먼지 쌓인 우리의 왕관 앞에서 영원의 세계는 꿈처럼 다시 영원히 되줘 나를 불러줘 İyi değil vokaller çocuklar kabul edelim. Tırt. Arkada kendi sesi geliyor üstüne okuyor. Bu çocuklar hep böyle yapmış ha. Ya bu TXT fanları şimdiden size söyleyeyim çocuklar. Bu çocuklarda iyi ses yok. Tamam mı? Bu çocuklar ortalama şarkıcılar. Muhtemelen iyi dansçılardır. Peşlerine pek düşmeyin. Bak pek hayır gelmez size. Şimdi bayağı kızacaksınız bana biliyorum. Ama daha önce de bak Ekim diyor ya daha önce dinlediniz pek beğenmediniz diyorsunuz. Şu anda da çok beğenmedim. Say my name 첫날의 숲처럼 널 세게 안을 거야 마치 데자부 마치 데자부 Say it Say it Say it Say it Say it Say it louder Mavi saçlı çocuğun sesi fena değil yalnız. 나를 태우는 불꽃빛 속에 영겁같이 긴 여행 속에 너와 나는 슬픔을 Arkada da kendi sesi var ha. O da geliyor yani. 너의 눈물 Ve 2 tane ses var yani devamlı. 곁으로 추락해 오는 순간에도 넌 all I need 무너진 배 Çocuk rapçi galiba zaten. 너와 나의 place of promise 알지게 되지 영원의 백이 En beğenmediğim renk bu çocukta. Çok hep bu şekilde içeride okuyor. Tekniği en kötüsü o. 기다려줬던 Yani süper chat atılmıyordu atıldı işte. 너 기억해 마침내 찾아내서 나의 미래 너야 Say my name Yani en iyi renk mavi saçlı çocukta. Bu çocuğu keşke mavi saçlı yapmasalarmış. 첫날의 약속처럼 널 세게 안을 거야 데자부 마치 데자부 데자부 Say it Say it Say it Say it Say it Say it louder Oo, arada skürt geldi. 약속해 반복되던 나의 미래 너야 Dur bak şimdi bak. Bak şimdi bak. 약속해 Farkında mısınız? Okuyan yok. 약속해 Şu an okuyan kim? Hiçbiri değil mi?
Arkada kendi sesi geliyormuş çocuklar. Ya bunu yemeyin. Sevgili Kore fanları, sizi çok seviyorum ama bu şarkıcıları iyi şarkıcı diye düşünmeyin. Hepsi böyle playback coşkusu yaşayan gençler. Peki. Şimdi bayağı kızacaksınız bana. Kızmayın. Ne gördüysem onu söyledim. Siz de açın gözünüzü. Peki. Süper chatler var bir iki tane. Onlara da bakalım. Merhaba hocam. Bayağıdır EXO yapmamıştınız. Rica etsem çaylak EXO videosu gelir mi? Yok artık. Burak Çiftçi. Merhaba Emre hocam. Değerli ekibi ve sevgili izleyiciler. Burak Çiftçi. Geçen yıl hayatını kaybeden Azeri sanatçı Emil Rehmanov'u buraya bırakıyorum diye göndermişsin. Emil Rehmanov. Sanki ben Emil Rehmanov'un kaydını daha önce açmıştım diye hatırlıyorum. Bakalım. Bakın izleyicilerimizin şerefine sana bir canlı ifa istəyərdim. Emil Rehmanov ne kadar koyu bir renk. Tanrı istemezse yaprak düşmez imiş. Tanrı istemezse insan ölmez imiş. Tanrı istemezse yaprak düşmez imiş. Baya böyle bir hafif Müslüm Gürses'in tadı da var okuyuşunda. Tanrı Hayda. istemezse insan ölmez imiş. Sen Tanrı mısın? Ses çok kısık. Beni güldür. Canlı yayınmış bu ya. Sen Tanrı mısın? Beni Çok kısıkmış sesi. güldürdün. Eşime dostuma beni güldürdün. Ellerinden böyle enstrüman numarası yaptığı belli. Keman. Vicdanının sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can gidiyor. Vicdanının Hep keman. Evet. sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can gidiyor. Allah öldürür. Tabii çok tiz okumadığı için peston. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Allah öldürdü. Sabah geçkisi parça. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Cehennem Hayatta. Falsete alıyor. Sesi bu epey yorgun ama yalnız. ateşi ahirette olur. Çarpmalar şahane. Beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Kayıt daha uzun. Ne olacak burada bakalım. Aşığım sana kıyamıyorum. Çok pes tonda okuyor ama ya. Bu sanki böyle keyfine okunmuş bir şey gibi. Ne de güzelsin bakamıyorum. Seni sevmeye doyamıyorum. Bu ne güzel aşk anlamıyorum. Aşığım sana kıyamıyorum. Ne de güzelsin. Genelde Azerbaycanlı şarkıcılardan bu kadar arabesk yorum pek dinlemedik. Yani bayağı arabesk. Bizim klasik arabesk yorumlar gibi bunlar. Bir keman coşkusu. İlk defa bu tarz okuyan bir Azerbaycanlı şarkıcı dinliyorum. Bakamıyorum, seni sevmeye doyamıyorum. Çarpmalar. Bu ne büyük aşk anlamıyorum. Çok teşekkür Evet. Kendini pek zorlamamış ama. Hani keyfini okumuş. Allah rahmet eylesin. Vefat etmiş kendisi.
acaba yani diğer okumaları neydi bilmiyorum. O nedenle de çok fazla şeyde arayamayacağım. Evet, peki. Hocam bu arada Buyur Özgüncüm. istediğiniz zaman şey de alalım, diğer konumuzu. Siz bana yönlendirin. Nehir. Diğer konumuz kimdi? Özgün bir saniye. Kafam karıştı. Nehir Gür hocam. Nehir Gür. Burada mı Nehir? Onu da alalım. O da gelsin Özgüncüm. Tabii, Tamamdır hocam. tabii, Siz beni tabii. yönlendirin. Lütfen alabilirsin onu da. Hiç sıkıntı yok. Beklemesin kendisi. Ali Ak... Bu ne diyor şimdi? Chat'e bakayım şöyle bir saniye. Bir chat'ten geleyim. Şimdi şu Nightwish vokalinin şeyiyle alakalı söylemiş. Kadın bir kere bu kadın operacı değil. Onu baştan söyleyelim. Operacı falan değil. Ve ben bilmiyorum. Ha, şunları diyorsun sen. Anladım. Şu vibratolardan bahsediyorsun. Yok ama o kadar büyük, ağır çene şeyleri değil. Hafif o kadar olabilir. Çok iyi şarkıcı. Bu arada konuk da almıştık. Kanalda kendisiyle röportajımız da var. Evet, bir konuğumuz daha var. Hemen davet edelim. Sevgili Nehir burada. Nehir'cim hoş geldin. Merhabalar. Seni hemen yayına alıyorum şimdi. Şöyle bir ayarlamayı yapayım. Evet. O Ses Türkiye'den sonra Nehir aramızda. Nasılsın Nehir? İyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Çok çok iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat bakalım? Valla Ay. iyi gidiyor. İyi gidiyor. Neler yaptın? Nasıl geçti? İyi O gidiyor, Ses bayağı Türkiye. iyi gidiyor. Seni Ben- önce Nehir'cim önce seni bir ya bu arada çok kesiliyor Daha sesin. sonra daha da iyi gitmeye başladım. Tamam. Çok kesiliyor. Bir internetini kontrol eder misin Nehir'cim? Çok çok kesiliyor. Evet. Bayağı dondu Nehir şu anda. Nehir'i arayanlar da olabilir belki şu anda. Gidiyor ama. Nehir'cim internetini bir toparlaman lazım. Özgün bir konuşur musun Nehir'le? Bir şöyle sağlam bir internet bağlantısına kavuşsun sonra alalım. Olur mu? Ben şeyi de kapattım. Lan dur ne yaptık? Ne var ne yok kapattım ya. Aman durun 2 saniye. Ne var ne yok indirdim. Hadi bay bay diye kapattım. Bir saniye geliyor. Her şey güzel olacak. Daha mutlu olamam. Bu akşam daha mutlu olamam. Özgüncüğüm öyle bir kapattım ki. Kimse kalmadı. Özgün Nehir'e söyler misin? İnternet bağlantısını sağlamlaştırsın sonra görüşelim. Çünkü ses kesik kesik geldi. Tamam mı? Ben şu an yayından aldım kendisini. Bir konuşursanız sevinirim. Emre Altuğ gözün aydın yar. Emre Altuğ'un gençlik yılları. Geceler boyu bıkmadım. Evet. Şimdi Liza'nın Oscar performansı. Liza'nın Oscar performansı canlı mı ki? Hı? Lisa Oscar. Ha evet ya ben bunları izledim ya. Şimdi dur onlara bakacağım. Dur. Nehir'cim tekrar geldin. Şimdi daha sağlam gözüküyor ya. Bu sefer geldim. Bu sefer evet biraz önce bayağı böyle sallana bir interneti. Şimdi seni yayına tekrar alayım. Düzgün baştan konuşalım. Evet sevgili Nehir burada. Biliyorsunuz Nehir'in daha önce biz Melike Şahin'le beraber analizini yapma şansımız oldu. Bir anda karşımıza geldi Nehir. Çok da güzel performansları var ama Nehir daha çok gençsin sen değil mi? Evet, bir tık 16 yaşındayım. 16 yaşındasın inanmıyorum. Hangi cesaretle 16 yaşında yarışmaya katıldın peki Nehir? Ya şöyle aslında çevremdeki insanların yönlendirmesiyle oldu biraz. Hani benim çünkü aklımda hiç yoktu ki aslında 18 yaşının altında alım yapıldığını da bilmiyordum ama bir arkadaşım dedi hani bak yaşımız tutuyor vesaire. Sonra katıldın bir anda. Aynen bir anda oldu her şey. Dedim katılayım bari. Öyle. Sonra çağıracaklarını hiç düşünmüyordum. Ben olmaz diye düşünüyordum.
Öyle. Şu an sen nerede okuyorsun? Hangi okuldasın? Müzik mi okuyorsun? Ne yapıyorsun? Şu an Alaaddin Yavaş ve Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum. Müzik okuyorum. Ay çok 11. sınıfım. 11. sınıf. 11. sınıfsın. Ne zaman girdin? Kaç yıl oldu okumaya başlayalı? 3. senem şu an. 3. senendesin. Çaldığın enstrüman ne? Nehir? Hangi enstrüman Şu an, sen? şu an gitar çalıyorum. Çalmaya çalışıyorum. Güzel. Okulda zorunlu enstrüman var mı? Böyle bir şey. Hani güzel sanatlarda. Evet. Ne peki? Zorunlu piyano derslerimiz Zorunlu. oluyor. Onun haricinde ekstra bir enstrüman tercihimiz oluyor. Sen Bu gitarcısın. şekilde ben gitar seçtim. Evet. Gitarda klasik mi çalıyorsun yoksa hani böyle eşlik mi çalıyorsun kendine? Okulda öğrendiğin stil hangisi? İkisi de ama tabii okulda klasik müzik üzerine. Klasik Yes. öğreniyoruz. Güzel. Peki Nehir, şimdi hayat bazen işte sürprizlerle dolu. Bir yarışmaya katılıyorsun. O katıldığın yarışmadan sonra daha 16 yaşında bile sesinin çok daha büyük olduğu gözüküyor. Ben seni çok daha büyük sandım, biliyor musun? Çünkü Herkes öyle zannediyor. evet, ses kullanımın, sesindeki rahatlığın ve o yaşındaki özgüvenin gerçekten olağanüstü Nehir. Ailende müzisyen var mı? Yoksa sen Yok. tek temsilcisin bu şeyin yani. Evet, bizim ailede kimse yok. Kimse müzikle ilgilenmiyor. Sadece annem biraz şarkı söylüyor. Şaka Onun gibi. dışında yok. Allah, peki kendini nasıl geliştirdin Nehir? Ya şöyle, ben aslında hiç farkında bile değildim. Ortaokulda bir müzik hocam beni biraz gaza getirdi, dedi bak sende ses var, yaparsın, gel seninle çalışalım falan. Öyle o çalıştırdı beni. Baktım güzel. Ondan Oradan sonra devam ettim sonra. Vay be Nehir, bravo. Ne hedefliyorsun Nehir? Hayallerin neler? Ya ben dünyanın ne kararsız insanıyım. Şu an aslında net bir hedefim yok. Ama tabii ki müzik üstüne gitmek istiyorum. Ay Nehir, çok orijinalsin var ya. Ben de böyle bir harika. Ne istiyorsun bilmiyorum. Çok kararsızım falan, böyle müthiş yani. Hiç aklımdan geçen, ya aslında geleceğe dair soru sormak her zaman klasik aslında. Belki de gelecekten çok bugün ne yapmak istediğin, bugün neler yaptığın çok daha önemli. Bugün neler yapıyorsun mesela? Valla bugün neler yapıyorsun? Hocam sabahtan beri yatıyorum. Güzel, peki. Bestelerin var mı Nehir? Şarkı söylemenin dışında. Evet, var aslında, kendim yapıyorum bir şeyler. Bir şeyler. Deniyorum. Ama yani çok şey değilim o konuda. Cesaretli değilim maalesef. Ya Biraz utanıyorum. güzel bir zamandayız aslında. Şu an 16 yaşındasın. Tam böyle 30 yaşında olsak ve bir daha seninle bir daha görüşsem. Nerede olmak istersin? Ne yapıyor Ay. olmak istersin? Çok iş görüşmesi gibi oldu biz. Aynen. Seni işe alacak değilim ama bunun rahatlığına sahibiz. Yani sadece muhabbet ediyorum. Valla gerçekten hiç böyle Yok. bir aslında net bir hedefim yok. Ama çok isterim sahne almaya başlamak, devam etmek. Bunun üzerine ilerlemek. Daha çok insana kendimi gösterebilmek. Vallahi işte Genel hedefler. bu soruyu sormamın sebebi aslında güzel bir espri olsun diyeydi. Çünkü eğer bu kanal kalıp 30 sene sonra, sen bunu 15 sene sonra izleyip verdiğim cevaba bak diyorsan başarmışız demektir Nehir. Tebrik ediyorum. Sesin açık mı? Kapalı mı şu anda? Sesim açık şu an. Vallahi mı? Fena değil. Fena değil. Vallahi bizi güzel sesinle onurlandırırsan seviniriz. Ay, utanırım. Tamam, keyfine bak vallahi. Ya Git. bu arada bende çok şey oluyor. Böyle hani aile arasında falan çok şey olur. Hadi Nehir bir söyle. Ben o kadar insanın önünde şarkı söyledim. Televizyona çıktı vesaire. Orada hiç utanmadım ama böyle aile arasında olur. Tanıdıklarım olur. Bu tarz yerlerde şarkı söylemekten aşırı çekiniyorum. Yani evet, biz de öyle gibiyiz zaten. Senin aile ortamında gibisin şu anda. Biz bizeyiz. Vallahi içinden bir şey geçerse, olmazsa gitar bile çalsan dinlerim ben seni zevkle. Öyle mi? Evet, tabii ki. Klasik gitar çalıyorsan müthiş zevkli olur benim için. Hiç fark etmez. Olur ama benim gitarım şu an orada ve akortu yok. Biraz bekletebilirsem. Bekletebilirsin de. Tamamdır, o zaman ben bir saniye. Tamam hemen tamam. geliyorum. Bekliyoruz seni. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Yani illa şarkı söylemek zorunda mı ya bizim yayınımıza katılan biri? Söyle bakalım, hadi bakalım, bir tane şarkı söyle. Şunu söyle, bunu söyle. O Özgün, güzel laflar gelmiş sana. Özgün hocam, siz de adamsınız yazmış biri. Ne diyorsun?
Evet, gitar akordu geliyor bu Vallahi arada. çok, chat inanılmaz bugün. Çok mutluyum. Çok teşekkürler. Özgün bu arada şeyleri de isteyenler var. Liza dışında. Ha bu arada ne tarz müzikler dinlemeyi seviyorsun Nehir? Ben o da çok karışık. Aslında böyle net dinlediğim bir tarz yok ama genelde pop oluyor sanırım. Sadece Genelde pop mu pop ve rap dinliyorsun? oluyor. Hani böyle pop ve rock mı dinliyorsun genelde? Türkçe pop Ya rock. genellikle öyle oluyor. Genelde tamam. Sendeyiz vallahi Nehir. Gitarın akordu O ne zaman- durumda? Gitarım götürür ya. Bir şarkılık bizi idare ediyor. Nehir senin piyasacı çıkman çok iyi oldu ya bize. Bayağı piyasacı çıktın sen. Götürür olur sıkıntı yok. Hadi devam o zaman. Haydi buyur sendeyiz. Ne istiyorsan yap. Ne çalacaksın? Ay işte bilmiyorum. Ben size Sertab Erener'den söylesem olur mu? Canın ne istiyorsa ya. Hiç fark etmez. Tamam olur o zaman. Ben size Sertab Erener'den çok sevdiğim bir şarkı söyleyeyim. Olur tabii ki. Seni dinliyoruz. Alırım başım bedelim nehir. Silerim yaşımı, siler ismimi şehir. Kestirir saçımı, kendimi avuturum. Bir günü kurursa unuturum. Bir mektup yazarım, yokluğundan dağılır. Bir kedi alırım, sen de anneni çağır. Ellerin aklımda, sevdam kalbimde kalır. Hep hüsran, hep kahır, söyle artık olsun. Nehir gerçekten çok güvenli, çok özgüvenin çok yüksek ya. Bu çok kıymetli bir şey şarkıcılıkta. Çok kıymetli bir şey. Baskıların falan o sesleri verişindeki özgüvenin inanılmaz. Hani ailende müzisyen olmayıp böyle bir şeye sahip olman çok ilginç. Ya valla hiç bilmiyorum. Ben de sorguluyorum bazen. Niye acaba hiç yok diye. Acayip, acayip rahat. Yani hani kaygıdan çok uzaksın aslında yani. Bayağı kaygısız şarkı söylüyorsun çoğunlukla. Aslında çok kaygılıyım da onu Ha. belli etmemeyi bir şey. Ben tiyatroyla da ilgileniyorum bu arada. Hı hı. Onu belli etmemeyi biraz aslında oradan öğrendim. Benim müzikten önce hayatımda tiyatro vardı. Güzel. Önce tiyatroyla mı başladı her şey senin için? Sahne, Evet. sahne aslında tiyatro. öyle başladı. Evet, dikkat ediyor musun ama sesinde hafif bir kısıklık var. Bugünle alakalı mı acaba? Evet biraz bugünle alakalı. Birazcık hastayım. Hastasın, geçmiş olsun, tamam. Yani tiyatrodan gelmek de çok acayip bir. Şimdi tam Emre Altuğ açıyordum zaten. Sen de şimdi tam üstüne geldin Nehir. Kısmet bugün sizin eşleşme gününüzmüş. Tiyatrodan gelmenin ne gibi bir fark oldu hayatında? Tiyatrodan gelmemin ne gibi bir fark oldu? Ya sahnedeki heyecanı bir tık daha rahat sanırım bloke edebiliyorum o şekilde. Şöyle ben zaten tiyatroya da şöyle başladım. Ortaokulda işte öğretmenler gününde dedik bir farklılık yapalım, bir oyun yazalım vesaire. Ben kendim çok yazıyorum bu arada. Aa, Hani, evet oyun yazıyorum. sen Hatta oyun geçen yazıyorsun. sene de bir oyun yazdım. Bununla ödül aldık okulumuzda. Şaka mı ya Nehir? Ne diyorsun sen? Sen tiyatro oyunu mu yazıyorsun Nehir? Evet. Bir de oturup ona müzik de yaparsın sen ileride. Tabii canım zaten kendi oyunumuzdaki müziklerin hepsini kendimiz yapıyorduk. Hepsini kendimiz çalıyorduk. Bazen şu an mesela kendimiz bestelediğimiz şarkılarımız var oyunumuz için. Bir sonraki oyunumuz için. Bir şey soracağım. Sen biliyorsun bize Yunus'un emanetisin. Yunus Hoca'ya Evet, çok Yunus selamlar. hocama selamlar. Müthiş. Yani Yunus benim konservatuvardan çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Sen konservatuvara girdikten sonra mı bu tiyatro işine başladın yoksa daha önceden mi geliyor bu hikayeler? Daha önceden ya. Galiba Aa. ben bakayım. Hani ortaokulun başından beri belki de. O dönemde ama müzik yapmaya başlamadın değil mi? Yani şu anda müzik. Yok hayır. Konser Ben şey ortaokulun sonunda başladım müzik yapmaya. tamam. Ya güzel sanatlarla beraber bu beceriniz gelişiyor. Hem tiyatro, hem müzik yapma, hem şey yapma. Bu konuda sana yardımcı olan, destekçi olan hocaların var mı okulda? Yani tiyatro müziği yapma vesaire. Onların isimlerini anar mısın lütfen? Tabii ki başta Yunus hocam. Ona buradan çok selamlar. Çok Onun selam. dışında okulumuzda Elif hocamız bizim tiyatro kulübümüzün başkanıdır, şefi kendisi. Çok seviyorum onu da oradan selam söyleyeyim.
Gerçekten. şekilde ikisine özellikle bize çok katkıları oluyor. Aynı şekilde Reşit hocamızın, Yunus hocamızın kıymetli eşi Gülen Hoca. Evet Gülen. Hepsinin ya aslında. Hepsi yani. Bir şey değil mi? Yani o kadar değerli bir şey yapıyorsunuz ki. O kadar güzel bir şey yapıyorsunuz ki. Daha güzel, bir Türkiye'de birçok güzel sanatlar lisesi var, güzel sanatlar okulları var. Ama bu kadar aktif çalışmak çok güzel. Yani hem tiyatro yapıp hem öğrencilerin buna müzik uğraşması, müzik yapması vesaire, bu senin kariyerinde bambaşka bir yöne götürecek beceri senin için. Çok özel bir şey Nehir. Tebrik ediyorum hepinizi. Süper bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Valla o tiyatro oyunlarından birinin müziği var mı aklında? Valla ya şu an çalabileceğim yok. Çalabileceğin yok. Klasik gitarda ne çalıyorsun? Ben bayağı ders işte. Seni mezun edeceğim biraz sonra. Ve ondan sonra diploma vereceğim. Klasik gitarda hocam beni lütfen yargılamayın. Ben eserlerin adlarını hafızamda tutamıyorum çünkü çok Olsun. garip isimleri var. Tamam. Ama çalıyorsun klasikte değil mi? Yani az buçuk o Az kadar buçuk. iyi değilim maalesef. Tamam anladım ben o zaman. Nehir'cim teşekkür ediyorum sana. Sağ ol geldiğin için. Sağ ol katıldığın Ben için çok yayınımıza. teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Başarıların daim olsun. Her zaman bizim yapabileceğimiz bir şey varsa lütfen her zaman bize yaz. Belki bir tanıtmak istersin, bir şey olur, oyununuz olur, vesaireniz olur. Her şekilde. Yunus beni defalarca sizin okulunuza davet etmişti. Bir türlü gelemedim ben. Belki oraya gelme şansım olur, karşılıklı karşılaşırız. Belki bir oyununuza davet edersiniz beni. Onu izlemeye gelirim. Çok daha Çok zevkli olur. sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Başarılar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler, sevgiler. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Vay 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 vay. Ne güzel yetenekler ya. Ne güzel, ne değerli yetenekler. Özgün görüyorsun yangın yeri ortalık. Evet. Yani Yani o sese çıkmak büyük cesaretti. Demek ki o cesaret eğitimden geliyor. yani işte bazı şarkıcıların eğitimleri nereden getirdikleri, kimle çalıştıkları çok önemli ya. Özellikle bu bak çok ilginç bir kariyer yolculuğu daha. Şimdi sadece şarkıcılıkla bir noktaya gitmiş kişilerin aslında şöyle problemleri oluyor. Yani sahnede durma konusunda, heyecan konusunda kontrollerini çok alışkın olmadıkları için çünkü sadece konser vermeye çıkıyorlar sahneye. Ama tiyatroyla uğraştığınız zaman hayatınız sahnede geçiyor. Provasıydı, bilmem nesiydi, şusuydu, busuydu. Alışkanlığı çok daha yüksek bir seviyeye çıkıyor. Ve oradan gelen özgüven. Bir de oyun yazıyormuş. Ne kadar ilginç kafa değil mi? Çok acayip. Hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Peki tebrik ediyoruz Nehir'i. Yani o sesle gözüktüğünden çok daha fazla aslında beceri farkındaysan çıktı ortaya Özgün. Evet. Çok daha fazlası çıktı. Buna da çok sevindim Ya az açıkçası. önce işte Özgem konuk olduğu zaman da manga çiziyordum. Evet ya. Şimdi tiyatrocu tarafı da ortaya çıktı Nehir'in. Demek ki yani şarkıcılık Çok yönlü. multidisipliner bir olay. Multidisipliner veya biz multidisipliner kişilerle karşılaştık. Tamamen onlarla karşılaşıyor. O da çok şaşırtıcı yani. Özel yeteneklerle karşılaştık. Şimdi Rose, Liza, Oscar. Ya bir kere dün Jenny'nin bir performansını izledim. Şimdi bu konuda hepsini yapacağım. Hocam ne olur Lili M'ye yapın lütfen. Lüsür bir canlı performans. Tamam Lili M'yi de alacağım şimdi. Neyse onu da alayım. Bir saniye. Şimdi bu Koreli kızlarımız için bir takım fikirlerim var. Lili M bu mu? Nmix. Gene Nmix grubu. Vallahi şimdi ne alacağımı bilmiyorum. O nedenle bekleyin. Liza Oscar'da. Liza Oscar'da playback mi yaptı? Bu herhalde James Bond temalı bir şey yapılmış. Konsept. Liza şimdi geliyor. Liza tepeden geliyor. Uçarak geliyor. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. Geçen sen mi atmıştın Özgün? Liza'nın şey yapmadan önceki, Amerika'ya gitmeden önceki sesi bir de Kore'deki sesi diye değil mi? İki ayrı şirketteki sesi. Sen mi atmıştın onu bana? Ben mi yoksa kaydetmiştim? Dur bakayım. Yok benim haberim yok hocam. Dur. Ben öyle bir şey buldum geçen. Biri göndermişti bana. Çok da şaşırdım açıkçası. Hatta sana belki göndermişimdir bu arada.
İki ayrı ses Yok oluşuyor. hocam. Yani 1900 şeylerdeki ilk Kore performanslarındaki sesiyle buradaki sesi arasında dağlar var diyorlar. Şimdi performansın güzel yerleri var. Bence en etkileyici yerlerinden biri şu kafa seslerini kullandığı yer. Şurası. Tam sesle çıktı ve sonra kafa sesleri. Tabii bu tamamen playback zaten. O belli. Stüdyoda üretilmiş. Yani en etkili yer burası. Fakat parçanın aslında patladığı yer son kısmı. Çok ilginç. Buyurun. Burada hacimli bir ses arıyor kulak yani. Altı vuracak. O gelmiyor. Çünkü alt sesleri çok hacimli değildi zaten. Koca bir koro giriyor. Sonra küçücük bir renk kalıyor geriye. Sonra dans zaten. Şimdi Blackpink kızlarını ayırdılar. Her biri ayrı ayrı performanslar yapıyor artık. İşte Rosé ayrı yapıyor, Jisoo ayrı yapıyor. Jisoo galiba Kore'de sadece yapıyor. Onu da sürekli ittiriyorlar. Jennie ayrı performanslar yapıyor. Rosé'yi izlemiştik zaten. Aslında Rosé'nin birçok analizini yaptım. Şimdi Jennie'nin de Liza'nın da kullanılışı, yani Amerikan müzik endüstrisinde kullanışı Oscar'la. Yani bu kızları sürekli bir şeyin içine sokuyorlar. Çünkü çok büyük izlenme alıyor Blackpink kızları. Çünkü Asya izliyor. Asya'nın tamamı izliyor ve inatla her yere sokuşturuyorlar. Bu kızların şimdi şu anda işte mesela Laliza. Laliza'nın temel yapısı neydi? İşte sevimli, tatlı, şeker bir sürü ifadelerle seyirciyle bağ kurmuş, çocuklarla bağ kurmuş, büyük kitlelere ulaşmış. Güzel, yani eğlenceli şarkılar üreten bir gruptu Blackpink. Bunlar ayrıldıktan sonra kimliklerini de ayırmaya başladılar. İşte Rosé birazcık böyle gene aynı Bruno Mars'la yaptı ve çok patlayan yaptı. Sonrasında gidişat ama böyle gitmiyor. Bakın şimdi ben Jennie'nin son bir performansını izledim. O gidişat pek düşünüldüğü gibi değil ya. Yani bu Ruby performansında Jennie'nin gittiği yol İlginç. Biraz göstereyim size. Kayıtlar biraz şöyle. Performansın bir bölümü var. Bunu bulamadım size şimdi. Şu muydu acaba? Filtre mi neydi? Yani sanki böyle bulamıyorum. Yok, şarkının ortasındayım hep. Tam bulamadım. Ya velhasıl o izlediğim kısım şimdi bulamadım ama gittikçe gidişleri böyle Rihanna'nın ilk çıktığı, Rihanna işte Umbrella söylüyor. Sonra gittikçe daha güzel şarkılar söylüyor. Sonra Rihanna'nın bir dönemi var ya, yani böyle bir kırılma dönemi var. Gittikçe daha fazla pornografi ve seks objesi haline geldiği bir dönem var. Daha da fazla en sonunda böyle şarkılar üretip en sonunda müziği bıraktığı bir şey. Sanki böyle bir moda doğru gitmeye başladılar. Yani bu kızları Amerikan dünyasının içine aldılar, bu pazarın içine. Yavaş yavaş izleyiciye böyle bir alıştırarak gidiyorlar. Sonrasında zaten istedikleri izlenmeydi. Çünkü bence artık Amerikalı şarkıcılar Amerika dışında izlenme olarak, yani show izlenmeleri olarak çok düşük performans veriyorlar bence. Özellikle bu şeyleri aldığın zaman, ya çok basit bir örnek vereyim Özgün. Şeye bakıyorum. Atıyorum Amerika'da bir YouTube kanalı. Ünlü bir YouTube kanalı. Şahıs değil, bir firma YouTube kanalı. Bir
herhangi bir talk show YouTube kanalı. Bu kızları konuk alıyor Özgün. Farz et. Evet. 10 milyon izleniyor. Hemen ardından bir Amerikalı starı konuk alıyor, 300 bin. Bu kadar fark var. Yani bu endüstri artık büyüyemeyen endüstri. İçine bu kızları katmaya çalışıyor. Ama bu kızları sanki bir şekilde ne yapacaklar, edecekler. O sonu, işte o Jenny'nin o performansının şeyini bulamadım. Gösterseydim Şey hocam, anlayacaktınız. bana Şu. Red Not'tan atmışsınız da hocam. Şu. Ben saçma Yani şu nokta, yani şu nokta Jenny'nin, yani Jenny'nin bu noktası böyle bana bir Rihanna vibe'ı veriyor. Hani nasıl bu kızları daha albenisini yükseltip nasıl cezbedici hale getirip onların o çocuksu havalarını kıralım. O çocuksu havalarını yok edelim. Daha kadınsı bir hava verelim. Çünkü hani o çocuksuluk Asya dışında pek aslında bir etkisi olan bir şey değil. Çoğunlukla Asya ve bizim bölgemizde çocuksuluk kıymetli. Orada pek öyle değil. Daha çok para getiren, endüstri içinde para toplayan şey kadınsılık. Ve bu şarkıcıları bakın, Laliza'da da aynısı var. Performans boyunca hiç gülmüyor. Hiç dikkat ediyor musunuz? Bakın mesela imaj her şeydir. Bakın. Hiç. Performans bitiyor. Bakın. Final. Bitti. Yani şimdi size şey gelebilir. Yani ne var hocam, gülmezse gülmez. Yani bu öyle bir dans gösterisidir. Ama bu kız bu değil ki. Yani Liza bu değil yani. Liza başka bir insan yani. Başka bir sevimlilik abidesi değil miydi Liza? Sanki bana öyle geliyor yani her şeyde. Bak bu kız da işte Liza. Aynı kız. Ya yüzü gülen bir kız bu kız. Ve dansçı. Bu kız nasıl olacak? Yani bu acaba bu endüstri bu çocukları yiyecek mi ya Özgün? Ben çok korkuyorum. Onu söyleyeyim. Ve bu aslında ilginç bir örnek oluyor global pazara da. Çünkü Blackpink'in bu kadar büyüyüp sonra parçalara ayrılıp yani artık Asya dışına da çıkalım, global dünya şarkıcılığı yapalım derken aslında acaba yani hani bir daha büyüyelim derken acaba aslında başka bir şeyin içine girip yok mu oluyorlar? Yani. Kimlikleri mi yok oluyor acaba diye biraz düşünmek gerekebilir. Çünkü bu K-pop endüstrisi 3-5 senelik bir endüstri değil. Doğru değil mi? Yıllarca uğraşıldı bunun için. Grup hepsi Zaten gibi. Amerika'da da şey hayranlığı var hocam. Sözünüz kesmiş gibi olmuyor. Yo söyle. Zaten hep Amerikan Hollywood filmlerinde çekik gözlü, işte vamp kadın imajı çok vardı her zaman. Yani uzak Asya'nın kadınlarına karşı bir ilgi alaka olduğu için şimdi o aslında matchleniyor biraz. Yani Amerikan kültürü artık filmlerde izlediği kadınları konserlerine gidebiliyor. Aynı. Yani belki de. Evet, bu da bir bakış açısı. Bakayım. Blackpink kızları hep seksi göstermeye çalışıyorduk ki. Kore'deyken de durum buydu. Asyalı erkekler arasında pedoluk çok yaygın. İster uzak ister yakın Asya olsun, iğrenç ama durum bu. Bak Kayin'in yorumu mesela. Şimdi bu konuda haklı olabilirsin. Fakat ülkenin yapısına göreydi onun da sistemi. Ya ben hiçbir şeyinde bu kadarını görmedim. Yani Jenny'nin son konser performansını izleyin bunu örnek için. Bu o seviyenin çok daha üstü olduğunu göreceksiniz yani. Daha farklı bir seviyeye doğru gittiğini. Dediklerinize boşa çıkartmak için söylemiyorum. Sadece eklemek için söylüyorum. Peki. Daha fazla devam etmeyeceğim bu konuya. Şimdi soru şu. Kızın ciddi anlamda çok iyi yeteneği var ama hiç popüler değil. Bakarsanız mutlu olurum. Kızın kim olduğunu da bilmiyoruz. Rusça. Nereden buldun? Ben Ksenia. Rusça konuşan bir Ukraynalıyım. Elbette ki kanamalı çalışmalarını dinlemek için geliyorsunuz. Ancak savaş koşullarında hiçbir şey olmuyormuş gibi davranarak bir şeyler üretmek imkansız. Yani bu sadece bir örtbas değil, öfkenizi dışa vurmanın bir yolu. Kurtulmaya ihtiyacınız yoktu. Bu yüzden Rus askerlerinin Rus askeri gemisini hemen takip edip cehenneme gitmesi isterdim. Yani bence bu parçayı yapmayalım. Şarkının adı da pek sevimli değil. Peki. Devam ediyorum. Hocam. Buyur Özgüncüm. Bu arada hocam chat'in %90'ında bir Avusturya izlenme. Hadi yapalım. var.
Avusturya Bana J.J. yolladın Vostoklo. değil mi hocam? Hemen bakıyorum Özgün. Ama bir video klipte bir canlı performans henüz gelmedi. Yani yapacak bir şey yok. Şu an böyle gidiyor zaten her şey. Canlı performansları şeyde izlemeye başlayacağız. Asıl Eurovision'da 26 izleyeceğiz. Tabii yani. ikisindeydi. Tabii o zaman göreceğiz. Emre Altuğ'da da kaldık tam o sırada. Bakalım. Bu arada yani özellikle Blackpink fanlarının bu konuda fikirlerini merak ediyorum. Video altına lütfen yazsınlar bana. Hakikaten ya. Çünkü ben bunu yayınlayacağım. Yazsınlar. Hani bunu bir eleştiri olarak söylemedim fikrimi. Onu da söyleyeyim. Peki. Teşekkür ederiz Özgün Bey. Özgün bugün liderliği oynuyorsun. Valla inanılmaz. Yıkılıyor. Bütün chat Allah razı olsunlar. Aman yarabbi Özgün. Neyse. Çok şükür. Evet ama bu Özgün bunu Eurovision Song Contest yayınlamış. Buradan yeriz telifi. Bunun Avusturya versiyonu lazım bize. Bakayım bir var mı? Herkes buradan izleyip duruyor. Reacting. Ulan Reacting'den başka bir şey yok mu çocuğa ya? ESC Giorgio. Şu mu yani? Bir tanesini izletecekler bize. Bakalım bu neymiş? Doğru mu Özgün? Johannes Cepic, Avusturya. Bu ne ki? Röportaj mı? Sohbet mi? Nedir? Anlamadım ki. Yok Özgün bulamadım ben ya. Avusturya versiyonu yok galiba bunun. Yayınlanmış. Live yok zaten. Live ölü. Hiç live yok. Hemen Amazing'ler gelmiş zaten ya. Çok acayip milletiz. Daha doğrusu bizim millet de değil yani. Çok acayip bir dünyaya doğru gidiyoruz yani. Özgün ben bulamadım. Başka yok galiba bir şey bunlarda. ESC kalip telif vermiyor diye biliyorum. Yok canım vermez olur mu? Ciyak. Valla şu an izleyen izleyecek. Muhtemelen yayından sonra silinecek çünkü. Tamamen falset renkler. To go under, so you let me go under. Abi çok autotune ses ya. Çok autotune, çok. I reach out my hand. Yani bu canlısı bakalım ne olacak. Göreceğiz. Sonra bana yazarlar. Bak gördün mü canlısı? Ya ne olacak abi? Canlıda da autotune kullanıyorlar. Eurovision'da canlıda da autotune var. Ya bu autotune ses yani. Bu kadar fazla efekti sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor abi. Canlı bulmuyorum yani. Yapay zeka yapsın daha iyi. Nemo okudu. Nemo'nun şarkısını bir sene sonra şu an açıp her gün dinleyen var mı ya acaba? Bir kişi var mı lütfen? Abi yok oldu çocuk. Hocam atıldım odadan diyorsun. Yok atılmadın Özgün. Düşmüşsündür sadece. Hah şimdi geliyor sesin Özgün. Düşmüşsün farkında değilim. Evet onu zaten Hadi, sağ olsunlar bak, şeyde de. Çok güzel. Süper Chat'te de şey yaptılar. Çok bir şeyi merak ediyorum Özgün. Evet. Nemo'nun şarkısını aradan bir sene geçti. Harıl harıl Evet. Lorin gibi dinliyor mu herkes açıp? Eurovision fanları dinliyor O ama kadar. Lorin kadar dünyaya hitap O kadar. etmedi. Nerede kaldı? Erevizyon fanlarının arasında kaldı. Doğru mu? Doğru. Geçmiş olsun. Erevizyon fanları zaten Erevizyon'un her şarkısını dinliyor. Hepsini biliyorlar zaten. Zaten bir de dün akşam hocam Melodi Festival'inde İsveç Ulusal Finali'nde Nemo yeni versiyonunu yayınladı. Zaten o da beğenilmedi. Bir piyano ile birlikte akustik versiyon yapmışlar. Nemo geçen sene tamamen yaptığı o yani sahneyle bilmem neyle yani canlı söylemesi falan aldı ama şarkıda bir şey yoktu. Hep söyleyeceğim aynı şeyi bir daha 1000 kere söyleyeceğim yani. Yoktu yani. Olmadığı için de geleceğe Eurovision fanları dışında kimse arasında taşınmayacak bir şarkı yapmış oldu. Peki yani Barbara Pravi'nin Volası değil yani değil mi o? Değil yani. Veya işte Måneskin'in parçası bile daha çok aklınızda kalıyordur. Arada bir açıp gaza gelebilirsiniz.
O değil yani. Nemo arabada açıp dinleyeceğiniz bir şarkı da değil. Nerede dinleyeceğiniz belli değil. Yani ilginç bir şeydi Nemo yani. Ama şarkı orijinal. Onu da söyleyeyim. Evet, bir kontrtenor gönderiyor o zaman. Avusturya bu sene. Çok güzel bir rengi var ama tizlerinde. Yani bunu gerçekten yapabiliyorsa olağanüstü. Bayağı çocuk soprano ya. Bu kadar gürültünün arasında ama çok zayıf kaldı sesi. Neden başka bir yol denememişler ya? Neden bu kafa sesinde kalmayı ısrar etmişler? Yani orta tonları bu çocuğun güçlü değil mi yani? Onun oktavı. İnanılmaz bir genişlikmiş gerçekten. Fantastik. Bu kısmına bir şey diyemem. Hakikaten o çok çok güzel. Sürpriz. Harikaymış burası. Sürpriz sondaymış. Evet. Bomba gibi bir parçayla gidiyor Avusturya. Özgün. Kesinlikle yani. Bu çocuk bunu canlıda yapabiliyorsa ki artık autotune'la vesaire her şeyi yaptırıyorlar sahnede. Finali muhteşem ya parçanın. Hiç beklenmedik bir yerde mükemmel bir çıkışı var gerçekten. İnanılmaz. Vallahi şimdi şey de isteniyor hocam. Ne? Bak bir saniye. Yollar mısınız diyorlar. Çok özgün özür dilerim. Ali Selim autotune yasak hocam diyor. Söyle Özgün. Ya ototune bir seviyeye kadar serbest bırakıldı. Serbest çocuklar. Evet, tamamında değil ama bayağı fark edilebilir derecede şu anda Eurovision'da serbest. Var. Autotune da açık. Kullanılabilir. Bunu da yayın kalitesi düşmesin diye yapıldı. Evet. Yani gene de şöyle söyleyeyim, çok başarılı, çok etkileyici, çok çarpıcı bir parça. Fakat sahnede nasıl gösterileceği bence hepsinden önemli Özgün. Bence çok önemli. Yani çünkü böyle bir parçayı kötü bir sahne görüntüsü ve şeyle yok edebilirsin. Çok kolay. Çünkü parça hiç akmıyor. Hocam. Sahne koreografisini geçen yılın İrlanda'sını, Bambi Takı'nın sahnesini yapan Sergio yapacak. O ekiple anlaştılar. Bir şey soracağım. Bu çocuğun gerçek adı ne abi? CC değil bu çocuk belli ki. Yok, Johannes Prech. Nasıl yazılıyor acaba? Hocam ben bir link attım. Bu da The Voice'dan bir link. Johannes Prech. Şu çocuk. The Voice'da. Ama bu çok küçükmüş burada galiba. 4 yıl önce. Burada var. The Voice UK'de yer almış. Değil mi? Şurada Battles'larda falan bir şeyler var. İşte demek istediğim buydu bakın. Anlatmaya çalıştığım bu. Bakın oradaki o filtreli güzel renk. Harika renk. Bakın.
Başka bir şeye dönüşmesinden korkuyorum Özgün. Başka bir şeye dönüşmesinden korkuyorum canlıda. Göreceğiz. Ya benim korkum şu hocam. Onu daha önce yaşadım. Bu şarkıyı defalarca okuyacak ya provalarda. Evet. Bu arada. 5 yıl önce bu arada. 5 yıl. Çok ciddi zaman. Kendini çok geliştirmiş olabilir. Evet, orijinal. Gerçekten Avusturya şaşırtıcı olacak bu sene. Bir Dimash değil ama diyor, çünkü bu kontür bu çocuk. Dimaş'la arasında fark var. Yani kontür tenor değil Dimash çünkü. Dimash hani çok ultra genişliğe sahip bir register'a sahip bir şarkıcı. Bu kontür tenor. Bunun isminin şeyi belli. Bu kafa rengiyle çıkabildiği maksimum seslere çıkabilen, çok geniş bir rengi de var tabii bunun, ama alt sesleri hiç göstermiyor gördüğünüz gibi. Hiç kalın ses yok. Evet. Jüride çok rahat birinci olacak diyorlardı. Bence o kadar emin olmayın hemen. Ya hemen emin olmayın yani. Hemen o iş bitti demeyin. Geçen seneki Bambi Tag'ı düşünün yani işte. Geçen seneki Bambi Tag'ın ilk 6 yapacağına kim inanırdı? Mümkün değildi yani. Ama neredeyse ben birinci olmadı diye üzüldüm yani. Geçen sene Nemo, hakkını çaldılar kızın. Ya o TXT'den bir cacık olmaz çocuklar. Boş verin, yeter. Dinlemeyeceğim o çocukları artık. Bir şey yok onlarda, bir şey yok. Hep hocam Ankara'yı dinleyip telif yemeniz halinde ben telifi kaldıramıyor muyum? Yasal sahibi benim sonuçta, Kubilay. Yani doğru da seni bulmakla uğraşacağız Kubi. Seni bulmakla uğraşacağız. Bambi Tag'ın reaksiyon videosu bir yerde, Özgün nerede var? Süper Fear özel yayınlarında vardı. Valla onları bulsak da yüklesek. Yani Kapağı kapatıldığı için onlar kaldı evet. dışarıda. Kyle Alessandro Leiter Norveç. Kızın. Arya. Kızın diyor, duymadım. Bu yılın Norveç. Çok küçük bir çocukla katılıyorlar. Öyle mi? Ama çok yetenekli tabii. 18 Aa. yaşında ama çok yetenekli. Ver bakayım Özgü. Ver bakayım Akto. Bakalım hocam. NRT'den bakalım. Ver Evet, bakayım tamam. Akto. Norveç'e de bakalım hadi. Jedi isminde bir genç arkadaş var. Analizini yapar mısınız? Hayda. Jedi mi adı hakikaten? Ha, Jed'miş ya. Ali Aktaş şu an yanımda oturanlar. Yolladım hocam. Ama gene şeyleri kaybettim. Kıstır. Evet. Kyle Alessandro Leiter. Hani çocuk ya? Hani küçük çocuk vardı? Bu kim? Yok küçük demedim hocam. 18 yaşında dedim. Küçük bir çocuk, kız dediler de ben ondan karıştırdım. Kız yok. Kylie dediler hocam. Herhalde kız diye yazıldı. Yo, kız yazmış biri. Allah Allah. Allah Allah. Bir karışıklık var. Ya ben çocuk dedim de 18 yaşında olduğu için yani benim için çok ufak kalıyorlar ya ondan dolayı. Ne şimdi bakayım. İyi sanatçı Hasan kaldı. Erkek 18 yaşında. Kim diyor bunu, o çocuk katıldı? Sen dedin. Çocuk diye sen dedin değil mi? Ben de küçük çocuk sandım Özgün ya. Yok 18 yaşında olduğu için. Lan şu 18. Baksana 16 yaşında o sesle finale çıkıyor kız ya. Artık 18 mi kalmış? Ya o da çocuk. Paladin. Tolga Akdoğan'ı programımızda ağırlayabilir misiniz? En son zaman en sayesi en iyi seslerinden. Ha, CC opera sanatçısı ve tiyatrocu. Bu şarkıyı oldukça iyi okuyacaktır diyor. İnşallah. Göreceğiz. Belli olmaz o iş. Yani 2000 tane vokal var parçada ya. Acayip sıkıcı. Öy, hiç sevmedim abi. Bu kadar vokal olmaz ya. Yani Eurovision'da bu kadar vokal fırtınası. Çocuğun sesi bile arada belli olmuyor. Kaan attığını atıyorum 40-30. Dinleyeceğim şimdi. Devam edeceğim şu Norveç'e.
Çok yetenekli bir çocuk ama bence zayıf bir şarkı. Her sene bir pop şarkı geliyor. Bu ne ya? Oo! Cidden Edis demiş Arya Özgün. Bayağı Edis hakikaten çocuk ya. Başladı dans show. Ana! Ya müzikler niye bu kadar çakma ya? Bildiğin Yunanistan çıktı karşımıza. Haydi bakalım. Eller. Arka çocuğun sesi duyulmuyor ki. Kocaman vokaller gizlemişler parçanın içinde. 7000 tane. Arada o da beraber okuyor. Yani onu da ne oluyor? Canlı performans diye izliyoruz. Yani. Bu ne ya? Link açılmıyor çocuklar. O attığın link açılmıyor. YouTube.com bir daha açayım bakayım. Heh. Diana Rubas. Ben Diana Rubas'ı izlediğimizi hatırlıyorum. Var bu kanalda telifli bu çocuklar. Bu açılmıyor. Onu açmayın. Yapmıştım daha önce. Bu ne abi? Ay. Ya neden her sene böyle çakmalıkları peşinde koşuyor bunlar Özgün ya? Allah için bana anlat ya. Çünkü hocam TikTok çok büyük etkiliyor. Ha şu müzik Bize direkt Alexander İsveç'te Rybak'ın yaşayan- aynısı yani. Alexander Rybak'ın efsane girişinin aynısını çakmış bak. Hop kesiyor oradan. Yani anımsatıyor sürekli sana bir şeyleri. Bak. Neden yani? Neden? Çok seviyorlar. Bunu Norveç'te yapıyorsa artık yani. Yani şimdi bunlar bence Eurovision'un kalitesini yerlere düşürüyor Özgün. Bu kaliteyi yukarı çıkarmıyor. Çünkü özgün bir şey yok burada. Burada bir şey izledik ve hafif Tarkan çakması, Ruslana, Yunanistan, Türkiye. Bu tatta böyle bir şey üretilmiş bu. Tamam mı? Bu aralarda. İşte eski Alexander Rybak'a göz kırpılmış. Şimdi bunu bir de hafif Edis var. Ne bu abi? Yani Ne TikTok'u bu oynuyorlar yani? hocam işte. TikTok oynayacaklarsa TikTok'ta yapsınlar yarışmayı o zaman. Eurovision. Zaten TikTok He. şey olmuştu, sponsor olmuştu He. son 2 yıl önceye He. kadar. Evet. Ve bu etkiledi yani maalesef şey yani jüriden puan almanın yanı sıra halktan da puan alacakları için hem jüriye hem halka oynayacak şarkılar yapıyor. Yani şimdi mesela bir önceki Avusturya yani çocuğa yapar yapamaz desem de bak geçen seneki Nemo'dan daha farklı bir şarkı. Özgün yani parça. Anladın mı? Kendine has bir şey kurmuşlar. Tutar tutmaz birinci olur olmaz bilemem. Okur okur ama hani en azından diyorsun ki böyle bir parça vardı deriz seninle aramızda değil mi? Kimdi o çocuk falan? Yani Naşiyeva gibi tizlere çık bir şey var yani. Bir farklılık bırakmış. Bu ne abi? Bu ne bıraktı şimdi sana? Bitti parça. Ne anladın şimdi bundan? Ben hiçbir şey anlamadım Aslında yani. çok yetenekli bir çocuk ama şarkı konusunda Cıvık. kızıyor. Cıvık. Yani Ya olmasa mesela da acaba olur. Eurovision şarkı yarışmasından kurtuluyor mu hocam biraz? He o ayrı. Yani O ayrı. şarkıcı yarışmasına dönüyor gibi. Yani artık şarkıcı Şov. kendisi oy veriyormuş gibi duruyor. Şov yarışması. Bravo bravo. Zaten senelerdir öyle değil mi? Senelerdir şarkıcının kendisine oy veriyorsun.
Hangi şarkıya oy verdin kaç senedir? Yani böyle şu şarkı acayip diye kaç kere oy verdin? Bir düşün, son 5 seneyi düşün mesela. Çok geri gitmeyelim zaten. Hadi 5 Vallahi. sene diyelim. Barbara Pravi'ye verdim. Tamam, onu ben de verdim. Aynı sene biz de verdik. Başka? Geçen yıl şeyden çok etkilendik zaten, ortak İrlanda'dan. İrlanda birinci olamadı ama. İşte onu diyorum yani, ilk 3 yapamadı. Birincilere baktığımız zaman Rezalet ilk 3 abi. Rezalet. Hiçbir akılda Lori kalacak. belki. Lorin Yani hem hariç. şarkıcı çok iyiydi, Tabii. hem şey çok iyiydi. Lorin'i dışarıda bırakalım. Lorin o da kendine has, bak. Unik bir şarkıyla çıktı. Yani öyle böyle zaten olmadı abi. Parçanın geldiği nokta global çapta en büyük başarısı olan Eurovision şarkısı. Evet. Ya 700 öyle. milyona yakın dinlendi. Aynı yarışmadan çıktı bu da. Peki bu aklı evveller niye hala yani abuk subuk tarzlardan çakma yaparak şarkı yapmaya çalışıyorlar? Onu çözemiyorum ben. Hedef başka demek ki Özgün. Yani başka bir plan yapıyorlar. Bana öyle geliyor yani. Hani Norveç bunu yaparak sence ne hedefliyor bu yarışmada? Ya bir de Norveç ulusal finalinde çok iyi şarkılar da vardı aslında hocam. Ama özellikle bir televoting kitlesi, yani halk kitlesi böyle eğlenebileceği, daha çok tüketebileceği şarkıları seviyor. Güzel. Buradan da bunu... Akşam Melodi Festivali'nde yaşandığı gibi. Hı hı. Biraz halkın beğenileri galiba farklılaştı. Tüm Avrupa'da. İlginç. Ama mesela dün yani az önce izlediğimiz Avusturya'ya siparişle gitti. Bir yarışma kazandı. Bu şarkı özel çalışıldı. Zaten şeyin katılacağı çok önceden belliydi. Ve şarkı Bu çalışıldı. şarkı uzun süre çalışıldığı için farklı geliyor bize. Doğru. Ama belki de JJ ulusal finalde yarışsaydı belki de halk oy vermeyecekti. Mantıklı. Bilemiyoruz tabii. Şimdi bu ulusal final sistemini biraz tartışmak lazım belki de. Acaba miadını doldurdu mu? Halk gerçekten karar veremiyor mu? Bunu da bir düşünmek lazım. Evet. Ageniftullah Mehmetli hocam, şarkının iki kıtasında birbiriyle alakası olmayan bir Nazen'de sevgilim performansı bırakıyorum size. Tek ricam son kıtaya kadar dinlemeniz demiş. Hadi dinleyelim. Nazen'de sevgilim cover Ageniftullah. Ageniftullah, sen amma kilo almışsın ya. Niye bu kadar kilo aldın sen? Bir kilo ver ya. Çok kapalı okumuşsun ya. Ne konuşuyorsunuz? Bir yandan da şarkı söylüyorsun. Monitöre ver sesimi. Ha, kendini duymuyormuşsun, anladım. Gitarı ver diyor ön tarafa. Başka muhabbetler. Şu ikinci kısma bakayım. Allah'ım yarabbim. Ha, opera gibi. Gene kapalı ağız ama. Ay be. Ah, çok iyi. Nasıl buruna geldi ses bir anda?
harika bir sesin var Hakan İftullah. Gerçekten harika bir sesin var. Hakan İftullah. Mor ve Ötesi şeye de katılmıştın sen. Saygıya da katılmıştın. Ben seni yıllar önceden hatırlıyorum ama. Çok yıllar önceden Hakan İftullah. Tebrik ederim seni. Çok başka bir şey ya bu. Parça çok güzel parça. Ve her stilde oluyor yani. Operatik de gidiyor. Böyle nameli de gidiyor. Çok her şeye uyuyor yani. Acayip. Bak genelde chatte bir sevilme söz konusu şu anda. Evet. Nigar İslamlı. Hocam çok değişik bir ses demiş. Nigar bakalım neymiş merak ettim. Çok değişik bir ses dediğin gene mi Koreli? Azerbaycan'da. Nedim Tayfun. Oo, Bekçi Bako mu? TikTok'ta yayın yapmış küçük bir yol hadise cover analizi yapar mısınız? Oynama yok. Dur bakayım nerede gördüm seni? Red Velvet'in analizi var kanalda bayılırım. Ses tipini bulamadım. Peki bakacağım. I could be the dimension that is higher than the trees. Jean Cosso. I could have all the gifts I want Emre Altı izleye devam. and never Nedim Tayfun bulamıyorum attığını ya. I could fly to Paris. It's on my back and go. Why do I live my life alone when I think İleri alıyorum. Oo Soğuyank mı o? Genç Soğuyank da oradaymış Özgün. Aynı sene yarışmışlar. Bayağı eski bir 9 yıl olmuş abi bu herif. Ya ses tipi böyle yüksek bariton gibi değil mi? Gibi. Fikrim bu. Wing, Dopamin, Beat Bella House. Fakat bu yayınlanmış galiba. Bir sonraki. Hem oktav hem birini mi çıkarıyor diyorsun? Evet imkansız gibi ya. The brain's motivation neurotransmitter. Dopamine. Hocam bu arada Ha, buyur Özgün. Dünya Beatbox Şampiyonası'nı kazandım geçtiğimiz hafta. Bu çocuk mu? Evet, final performansı. Şaka Aslında mı? izlediğimiz şey Beatbox Şampiyonası'nın birincisi. Ve final performansını izliyoruz. Evet. Ama bu official video. Beatbox. Dur bakayım. Credits. Mix Master yapmış. Hypertime. Composing. By Wing. Ya sanki bu bir şey gibi ama ya. Bu çocuk Canlı birinci oldu değil yani bu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu sanki böyle bir albüm kaydı gibi yapılmış bir şey. Wing Dopamin. Bakayım şöyle bir. Herkes de bunu izlemiş zaten. South Korea. Live de sende çıkar. Ha, Dopamin Live burada. Yok burada var. Bak şimdi aynısını Ama live. birinci oldu yani bu hafta. Tabii bak oktav sesi yok gördün mü? Sonradan giydirmiş onu ona. Şimdi uyanalım. Hadi bunu dinleyelim. Yo var ya. Nasıl yapıyor peki bunu? Duyuyorsunuz değil mi içinde gırtlak sesini? Abi kaydetmiş ki parçayı. Nefes almamız mümkün değil. Belki şuradan bakalım tekrar buradan devam edelim.
Onun temiz hali. The brain's motivation neurotransmitter. Dopamine. Normal albüm gibi. Bu ne? Oğlum bir de canlısına bakacağım, aynısını burada yapmış mı? The brain's motivation neurotransmitter. The brain's motivation neurotransmitter. Dopamine. Bu ne? Oha, oha! İnanılmaz ya. Harika. Can you feel it now? Woo! Check it. Aa! Oo! İnanılmaz ya. Abi o sub bass nedir ya? Dopamine. İnanılmaz. Bitti mi? 감사합니다. Kamsahamnida. Bu neydi? Yanıyor baba. İnanılmaz. İnanılmaz. Oğlum bir yandan bir insan böyle şeyler yapabiliyor ya. Bizim Can'a söyleyelim de Can Türkiye'ye davet etsin Wing'i. Dur bakayım Can ne yapıyor, bir arayayım bakayım. Uyanmış mı? Vallahi bu neydi abi? Dur bakayım Can ne yapıyor? Wing'i arıyorum. Ağız açıklığı ne ya abi, bu nedir? ...2024 şampiyonuymuş. Çok manyak bir şeydi ya. Ya Can be, aç hadi. Yok açmıyor. Fenaydı vallahi, fena. Çeyrek final mücadelesi var. Beatbox müzik tarzı mıdır? Bence öyledir yani. Bu ne? Yani bir insanın tek başına bunları yapabilmesi nedir abi sesiyle? Mantık dışı yani. Bu arada bu jürileri bizim Can getirdi Türkiye. Biliyorsunuz değil mi? Can Özmelek. Bilmeyenler için Beatbox özel yayınımızı hatırlayın. Aynısı Turkish Beatbox Community Türkiye'ye bu şovu getiriyor. Bu sene de var. Bu sene olursa ben de jürilerinden biriyim. Yeah! Baksanıza abi Dilova. Bu İstanbul'da yapıldı yani. Bir daha olursa kaçırmayın ha. Burası İstanbul.
Orada jüri de Dilo gördüğünüz gibi. Baba çıkıyor. Oh, dude, deja vu, deja vu. Back into the tunes in my memories. Wanna go back to the memories, dude. Wanna go back to the memories, dude. Wanna go, dude. Wanna go, dude. Yaptılar, Türkiye'ye getirdi. Hatta bizim Can'ın da makinalı kapışması var. Loop Station. Baksanıza kadroya. Bayağı güzel. Bizim Can. Bu sene bir daha olacak ha çocuklar inşallah. Olursa mutlaka kaçırmayın. Hep beraber gidelim. Vallahi süper yayında, çok keyif aldım. Bugünlük bu kadar olsun. Ay pardon lap diye kapattım pardon. 18 yaşındayım sesini. Pardon, özür dilerim. Wings İstanbul'a gelsin. Gelsin Menesi. Vallahi gelsin. Dur sana bakacağım. Kafkas. Gel. Şöyle bir zaman oturup konuşmaya, sen de bir Tamam, Emre Altuğ'a da bakacağım. Tamam. hasreti yazıştırmaya. Yok yanlışlıkla kapattım. Derdim oldu söylemedim, dedim Detoneler var. Güzel bir solfej çalışması ne güzel gelir sana. vaktimizden. Onda da üzülmeyelim. Oo, detoneler var. Kesinlikle entonasyon. Önce güzel bir solfej çalışacaksın. Açacaksın kitabı bir hocayla. Do, re, mi, do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, sol, do, do, sol. Do, si, la, do, si, la, sol, si, la, sol, fa. Tık 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 o sesleri doğru şekilde getirmeyi, çıkarmayı öğreneceksin. Tek yol bu. Entonasyon var çünkü çok net. Neydi? Emre abi. Uyur gezer düşlerimde, senin gibi korkmadım. Vibratoları sabit. Orta ton hafif operatik. Ve devamlı aynı vibratoyu görüyorsunuz bakın. Tabii Emre Altun'un da en büyük özelliği yayın başında Nehir'in olduğu gibi tiyatrodan gelmesi. Yani sahneden gelmek bambaşka bir sahne hakimiyeti getiriyor ve sahnedeki etkinliğiniz çok yükseliyor. Mimik beceriniz, duruşunuz, iletişim beceriniz hepsini çok arttırıyor. Emre Altuğ zaten oyuncu ve tiyatrocu olduğu için yani 2-0 önde başlıyor hayata aslında diğer şarkıcılardan. Hele bir de sesi güzel, geniş, rahat söyleyebilecek seviyedeyse iş değişiyor tamamen. Unut beni. Tertemiz bir yukarısı bakın. Pırıl pırıl tiz sesler ve canlı performans. Önde net bir ses. Hafif detone E'ler birazcık kapalı. Tam böyle eski tip şarkılar. Yar, hafif böyle 90'lar popunun etkisi var. Zaten 2004. Yok parça bu yeni bir kayıt. Ben bir yıl önce yüklenmiş ama bir yıl değildir bu. Tam böyle 90'lar popunun tadı var zaten. Bol bol yar. Şurada üst sesler tam oturmadı. Böyle kesip biçerek baktığınız zaman bir sürü eksik görürsünüz. Genel ortalamaya baktığınız zaman iyi bir şarkıcı. Gerçekten iyi bir şarkıcı Emre Altuğ. Bu tiz tonların çıkmaması anlık bir şey de olabilir. Birçok şeyden de olabilir. Belki de canlıda çok iyi çıkmıyor da olabilir. Bunu da bilemezsiniz. Mesela burası ne kadar temiz döndü bakın. Ve E'ye bakın. E.
Ama vibratoları hep sabit, dikkat edin. En konu. Yani hiç sürprizi yok. Hep aynı şekilde okuyor. O biraz monotonluk veriyor bir süre sonra. Çünkü devamlı kalamam. Bu başlı başına monotonluk sebebidir. Gözün aydın yar, gözün aydın artık benden kurtuldun yar. Yar, gözün aydın yar, gözün aydın artık benden kurtuldun yar. Bıkmadım, uyur gezer düşlerinde. Tenoral bir rengi var bu arada Emre Altuğ. Korkmadım, ben unutmadım. Hem pes renkleri, özellikle pes renkleri çok çok net. Pırıl pırıl, tertemiz. Unutamadım. Unut beni, unut gitsin Tamamen doğru teknik, tertemiz oturmuş zaten. bu hikaye. İlkinde yapamadın, ikincisinde daha iyi denemek istedi. Gene olmadı aslında. Yani çıkmasına çıkıyor ama bir dağınık geliyor size. Eskiden böyle besteler var. Biraz beste yapısıyla alakalı ya. Mesela Aşk-ı Kıyamet'i böyle değildir. Çok daha dengeli ve iyi okuyor. Beste de böyle tizlerde hep şaşalı göstermeye çalışan bir şey. Yar, gözün aydın yar, gözün aydın artık benden kurtuldun ya. Sanki başka bir dönemmiş gibi geliyor değil mi Özgün? Başka bir devirmiş gibi ve hiç hatırlamadığımız bir devir gibi yani. Böyle şarkıları hiç hatırlamıyoruz. Ama böyle bir dönem vardı. Şu an bambaşka işte. Bugün ne diyordun yayın öncesinde? Era Capone 7 mi? Evet. Poesie Era 7 Capone. Sefo dinliyoruz şu anda. Yani hiç Evet. ne bu şarkı yapısıyla bir ilgisi var. Bak parçanın mesela A'sı var, B'si var, bir de C'si var. Tize doğru çıkıyor falan, böyle iyice gösteriyor, sonra nakarata iniyor. Mesela şurası. Bak şimdi. Size parçayı parçalayayım şimdi. Böyle denir. Bir de Ha, buyur Özgün. ya bir de şarkılar hocam 4-4,5 dakika aralığındaydı. Tabii. Tabii. İllerin ortasına kadar. Şu anda 2,5 dakikada bitiyor şarkılar. Yani 4,5 dakikaya kimse dayanamıyor şu anda. Bak şimdi parçanın Yani A'sı. Eurovision bile üç dakika. Doğru. Hasretinden. Akıl almaz hasretinden. Bu kısım A. Geçiyoruz. Uyur gezer düş A tekrar ediyor. B. unutmadım. Bakın ara bölüm. Ben yanılamadım. Geçkiyi yaptı köprüyü. Şimdi nakarat. Pardon, nakarat değil. B. Tize vuruyor. Gitti. Ve C. Nakarat. Yani parçalar hacimli. Şimdi çeyreği yok bu parçaların yani. Mümkün değil yani. Mesela yeni parçalardan bir tanesine bakalım. Neye bakalım mesela Özgün? Veya siz söyleyin, bir şeye bakalım. Yar, gözün aydın yar. Yani o Era 7 Capone'a bakalım işte hocam. Era 7. Poesie ile. Era 7 Capone. Poesie. Poesie nedir? Birlikte yaptığı bir şarkı var çok sevilen. Poesie. Nasıl yazılır? Poesie. Era 7 Capone Poesie. Ama rap değil mi bunlar? Rap'te zaten ABC var. Evet. Arabesk. Sen çıkamazsın aklımdan. Ha, bu Çıkar şarkı biri bu. karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Yalnız geçirdiğim gecelere aklım var. Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında. Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından. Buraya A dersek. Çıkar biri karşıma sen Tekrar çıkamazsın ediyor. aklımdan. Yalnız geçirdiğim gecelere aklım var. Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında. Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından. Parçanın şeyi bu. Değil mi? Kendi kendime çabaladım, gözüm yoktu tahtında. Sen iste yeter, tüm şehir ayakların altında. Bir başka bir bölüm. Aslında gör Aynı akor zaten. Şimdi o diğer melodik yapıdan şu an melodisiz yapıya doğru dönüşme aslında. Bunda bir melodi yok. Tek bir akor var. Tek bir akor üzerinde sürekli melodi değişiyor. Aynı akorda nakarat, aynı akorda giriş, aynı akorda başka şey devam ediyor.
Ya bu sadece Poezy ile Eray Edi Capone'da değil ama. Ya ben size en kral şarkıyı açarım yani sabah akşam dinlediğiniz. Atıyorum. Neydi şu kızıl saçlı çocuk Özgün? Dünyada. Gelmiyor bak aklıma şimdi. Yabancı. Kızıl saçlı çocuk kimdi ya, gitar çalan çocuk? Tek gitarla habire söylüyor her yerde. Şey mi? Ed Sheeran mı? Ed Sheeran. Ed Sheeran da aynı. Birebir aynı yani. Neredeyse bütün şarkılarına tek bir bölüm var. Ve aynı melodi üzerine işte mesela herhangi bir live'ını açarsam görürsünüz yani. Shape of You. Şuna bakın mesela. Bak. Loopluyor zaten, düşünün yani. Yani şu akor sabit mesela bakın. Ritmi vermiş. Bakın. Şu akor giriyor. Bu. Parça bu. Başka hiçbir yere gitmiyor parça. Söylüyor. Şu gördüğünüz 4 akor tüm şarkı. Yani küçüldü. Dünyada müzik küçüldü. Bu heavy metal müzikte bunu küçültenler vardı önce. Yani rock müziğin kökeninde Nirvana'dan sonra grunge'la beraber aslında o da bir küçülmeydi. Çünkü derin, geniş sololara gerek bırakmayan sadece bir riff üzerinde yürüyen şeylerdi. Küçüle küçüle pop müziği de aynı etkili. Rap müzikte de aynısı. Bakın. Hep aynısı. Bakın. Gidiyorum. Bakın. Aynı akor. Aynı. Sonra. Bileklerim ince, çiziklerim kalın, bir yalan daha söyle. O zaten rap söylüyor. Akor aynı. Yani bütün bir parça boyunca sadece aynı akoru dinliyorsunuz. Sadece aynı şeyi dinliyorsunuz. Bu bir dönem. İşte dedim ya yani 90'lar döneminde 90'lar 2000 2005 o aralara kadar yapılan parçalarda A, B, C aranıyordu. Şimdi Eurovision'da Polonya'yı izledik işte. A, B. Başka bir şeye bakıyoruz. A, B. Veya A. Tek A. Yapacak bir şey yok. Müziğin evrimi böyle oldu yani. Evrimleşelim derken geriye mi döndük Özgün? Başa döndük. Yani bilmiyorum, insanların zevklerine göre şekilleniyor sonuçta. Fakat teknoloji çok etkiledi müziği Özgün. Çok etkiledi. Yani teknolojiyle beraber kolay müzik yapılması, çok kolay bir şekilde müzik üretilmesi, herkesin müzik yapabilmesi birbirlerine baktıklarında birbirleri kadar müzisyenler görmelerine sebep oldu. Birbirleri kadar insanları görüyorlar. Buyur. Sanki bir de bu Reels ve Story kültürü de çok etkiledi. Reels ve Story de zaten evet. 4 akor o da. 20 saniyeyi düşünüyor hep. 25 saniyeyi düşünüyor. Doğru. O da ne yapıyor? Aynı şekilde yani kısa süreli tek nakarat, tek 4 akorluk dönmeler. Bir melodinin üzerine kurgulu bir yapı. O nedenle işte bak ne diyor? Taylor Swift'in 10 dakikalık şarkısı 900 milyon ama Spotify'da, ama nasıl? Taylor Swift'le kıyaslamayın ya. Herkes aynı değil. Taylor Swift'in şarkıları da aynı bu arada. Bak Taylor Swift hangi parçası mesela 10 dakika olan? Taylor Swift açtığınız zaman da gene şarkı yapma yapılanması. Bu arada Taylor Swift dünyada çok dinleniyor vesaire ama inanın Jisoo ve şey kadar değil yani. O başka bir şey. Yani tepkisi çok farklı. Yani Blank Space bak en büyük dinlenen Shake It Off'lar falan 10 yıl önce yayınlanmış çocuklar. Bak 10 yıl önce yayınlanmış. Kadının en çok dinlenen parçası 5 yıl önce yayınlanmış. Doğru değil mi? 230 milyonda. Bak burada mesela bakalım parçalar. Taylor Swift şeylerine bakalım. Filtreler ve en çok izlenenlere mi bakalım? View var mı? Görüntülenme sayısı. Harika. 3.6 milyar. 10 yıl önce yapmış Blank Space'i. Yani 2015. Doğru mu? 14-15. Ya geri gidelim. Shake It Off 10 yıl önce gene. Gel 15 yıl önce 1.6 milyar. 15 yıl önce You Belong To Me. Bad Blood 9 yıl önce. Yani Taylor Swift peki en son parçasını 9 yıl önce mi yapmış? Bak 12 yıl, 15 yıl, 8 yıl. Hiç daha şeye gelmiyoruz. 3 yıl, 1 yıl, 2 yıla gelmiyoruz. Bak 5 yıl önce de bir tane var. 360 milyondan Unit Calm Down. Calm Down. Yani bir tek bu şey geriye doğru bak 14, 5, 316. Yani buraya yaklaştıkça rakamlar düşme eğilimi de göstermiş. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ya mesela burada Drake açsam kaç çıkar mesela atıyorum. Bakalım. Dinlenmelerde. Çok merak ettim mesela. Yüklenme tarihine bakalım.
Drake'in böyle bakarsak hiçbir şey çıkmaz abi. Paso reaksiyonlar çıktı Drake'le ilgili. İşte günümüzde gelen şey bu Özgün. Drake yazıyorsun, reaksiyon çıkıyor. Ya. Çok acayip değil mi? Ama mesela Kendrick Lamar'a da bakın hocam. Görüntülenme O sayısı. da tersine uçtu. Bak Tabii. şimdi. 5 yıl. Zamanlara bakalım. 9 yıl, 7 yıl, 6 yıl, 9 yıl, 6 yıl, 14 yıl. Daha yakın 6'lar var. 4'ler var. 4 yıl. Bak görüyorsunuz değil mi? İlk onda 5 yıl. Yani günümüze yaklaştıkça patlayanların hep çizgileri de birbirine yakın. Diğeri ne diyordun Özgün? Kendrick Lamar mıydı? Evet. Kendrick Lamar'da da tersine olabilir. Yeni şarkıları daha üst seviye olabilir. Bakalım. İzlenme sayısı olarak. Kendrick Lamar Bad Blood 9 yıl önce en çok izlenen. Kendi 1 milyar görüntülen 7 yıl önce Goosebumps. 7 yıl önce. 7 yıl önce. 12 yıl önce. Bu da eski ama Özgün. Bayağı eski tip şey yapmış. 7 yıl yani. Hocam En çok Not dinlenenler Like böyle. Us. Yo onlar yeni parça. O şekilde düşünme Tabii. yani. O başka bir şey. Yani onun çok rekor kırdığını düşünüyordum ben. Yok daha bir rekor kırmamış şu anda. İleride kırar belki. Neyse yani bu iş yapı olarak daha küçülüp daha kolaylaştıkça sistem de değişti ve onları yapan şarkıcılar daha öndeler. Tabii ki daha fazla dinleniyorlar. Bence. Ama mesela şeye bakarsan Apıtı Apıtı o öyle değil yani. Apıtı 2 akorluk bir şarkı değil. Kissy face, don't you want me like a bir B var en azından. Sonra tekrar A, B ama o da. O da küçülmüş aslında. Bakmayın yani. Çok fazla bir aksiyonu yok. A, B. A, B. Sürekli A, B çalışması. C'ye A, apıtı, apıtı, A, apıtı, aha, aha derseniz o da C oluyor. Evet. İsveç istiyorlar Özgün ama İsveç yapmayacağım çocuklar şu anda artık. Yapacak halim kalmadı. Bugünlük yeter. Bugün yine kalınır. Onu yapacağız. Bir Eurovision özel yapalım. Tamam mı? Oradan da hepsini hallederiz. Peki. Guten Abend gençler. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tüm burada olanlara sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakınız. Gelecek hafta görüşmek üzere. Özgüncüm teşekkür ederim sana da. Diğer kanallarımıza abone olun. Emre Yücelen Çocuk, Emre Yücelen Sanat, Emre Yücelen Stüdyo. Lütfen sizden desteğinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar. Bay bay.